Hayırlı işler olsun. Ne iş yapıyorsun sen? Çiftçilik. Çiftçilik. Siz nereden? Türkiye'den geldim. Memleket İstanbul. İstanbul. Evet. Evet. Hadi Allah'a emanet. Kolay gelsin. Biz pamuçacı hep çocuk olur. Şey var mı? Burada köy kahvesi var mı, kahve? Her şey var. Hey büyük Atatürk, açtığın yoldan gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hadi bağırın. Ne mutlu. Türk'üm diyene. Sabah 1 bizde NATO çok hani gürültü geliyor, çok vuruyor böyle NATO bombaları falan gidiyor. Bir baktık etraf böyle şey yanıyor. Baktık hani Sırplar işte yakıp yıktı köyleri. Burası Mamuşa ama eskiden Mahmut Paşa. Mahmut Paşa. Onun şeyini bir Kısaltma. açıklayabilir misin? Mahmut tam Paşa, olarak bize? Mahmut Nasıl Paşa. abi o Mahmut Paşa nasıl olmuş? Kalmış Mahmut Paşa kimmiş burada mesela? Nasıl bir... Biliyor musunuz onun hikayesini? Osmanlı Paşası. Osmanlı Paşası. Yani kardeş burada işte Buraya hizmetleri olmuş. Mahmut Evet. hizmetleri olmuş. İşte Saat Kulesi'ni Mahmut Paşa'ya yaptırdı. Mahmut Paşa yaptırmış. Mahmut Paşa diye Mamuşa'ya dönmüş Evet. olay. İyi oldu. Bu sefer güzel oldu. Kosova'nın Türk şehri Prizren'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Şimdi an itibariyle Prizren'deyim. Prizren'den yine Kosova'nın eski bir Türk köyü olan Mamuşa'ya geçeceğim. Eskiden Türk köyü olan Mamuşa, Prizren'e bağlı bir Türk kasabası. Buradan araçla 20-25 dakikalık bir mesafede Mamuşa'ya ulaşabileceğiz. Bakalım Mamuşa'ya bir geçelim. Yol üzerinde de böyle zaman zaman güzel görüntüler aktaracağım. Mamuşa gezi videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet, aracımıza bindik. Şimdi geçelim şöyle. Evet, biraz kirlenmiş ya. Şehir içlerinde çok bilmiyorum ama niye kirleniyor bilmiyorum. Böyle içi falan tozlanıyor. Evet, şöyle bakalım. Mamuşa 25 dakika. Güney yönünde ilerleyin. Yakınmış, evet. Şimdi yola çıkalım. Hadi bakalım, yollara revan. Evet, Mamuşa yolundayız şöyle. Bildiğiniz bir kasaba yolu. Buradan şöyle çok güzel bir manzarası var. Bir taraftan bir size göstermek istedim manzarayı. Evet, az kaldı, yaklaşık bir 10 dakika falan sonra Mamuşa'da olacağız. Ne güzel değil mi? Bakalım bir kasabaya ulaşalım. İnsanlarla bir iletişim kurmaya çalışalım. Bildiğim kadarıyla Mamuşa'ya Türkiye'den bayağı bir ziyaretçi gidiyormuş. Özellikle böyle siyasilerden falan bayağı bir giden oluyormuş. Sanatçılardan giden oluyormuş. Mamuşa ismi aslında eskiden Mahmut Paşa olarak bilinen bir isimmiş. Sonra işte Mamuşa denilmeye başlanmış. Değişmiş ismi. Şu an Mamuşa olarak biliyoruz. Evet, buradan küçük bir dar bir köprü. Burada yine sağda solda köyler falan var. Mamuşa'ya yaklaşık bir 10 dakika mesafemiz var. Burada bir köy varmış. Ne bu? Köy mü acaba? Burada bir Hristiyan köyü var galiba. Burada ufak bir böyle tapınak gibi bir şey yapmışlar. Neydi bu? Meryem Ana'nın şeyi var. Şapel mi diyorlar buna? Tam burada bakın. Abla merhaba, selamlar. Merhabalar. Selamlar. Türkçe biliyor musunuz abla? Tamam. Ne köyü bu? Tamam. Öyle bir şeye denk geldim. Hatta biraz geriye alayım aracı. Bir haç yapmışlar. Burada sanırım bir kilise ya da tapınak gibi bir şey var burada. Tapınak demeyelim de kilise var tam karşıda. Burası da güzel, böyle kasaba, köyvari bir şey. Evleri falan gayet
Yeni, temiz. Muhtemelen burası da aynı şekilde diğer Kosova'nın kasabaları, köyleri gibi göç veriyor. Yani insanlar iş bulamadığı için, çalışamadığı için veya az paraya çalıştığı için mecburen Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'da bir yerlerde çalışıyor. Genelde İtalya'ya gidiyorlar. İtalya'da çalışıp buraya geliyorlar. Burada işte evlerini onarıyorlar. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de Mamuşa'ya yakından bir ilgi gösteriyor. Birçok noktada yardımcı falan da oluyorlar bildiğim kadarıyla. Bakın şöyle seralar falan var. Meyve sebze yetiştiriciliği. Soğuk olduğu için muhtemelen biraz daha böyle sera şeklinde yapıyorlar. Çünkü belli bir saatte, belli bir zamanlarda burası soğuk oluyor. Don olabiliyor. Evet, yol düzeldi. Merhaba baba. Nasılsın? Evet. İyi misin? Mamuşa burası. Evet. Güzel bir var idi. Buradan devam mı? Devam dolu. Tamam. Devam dolu merkez orada. Merkez orada mı? Evet. Tamam, sağ ol. Hayırlı işler olsun. Ne iş yapıyorsun sen? Çiftçilik. Çiftçilik. Siz nerede? Türkiye'den geldim. Memleket İstanbul. İstanbul. Evet. Evet. Hadi Allah'a emanet. Kolay gelsin. Bir Mamuşacıya çocuk olur. Şey var mı? Burada köy kahvesi var mı, kahve? Her şey var. Ha, içeride mi? Şeyde merkezde bir İnsanlar var mı şu an? Şu an insanlar var mı? Full. Valla. Ay. Biraz korktuk bir de. Full insan. Sen gelmiyor mu? Kadın biraz odun almaya geldi var. Ha, odun alıp geleceksin. Keseceğim biraz. Kesik hazır. Beni şehirde gezdirecek kimse var mı? Var. Tamam. Şehir dedim ya. Neyse. Ardından sağa dönün. Tamam abla. Kızma sen, döneriz biz. Buradan sola mı döneyim diyor. He, döneyim. Tamam, nereye götüreceğim bakalım beni. Buradan diyor sola dön. Şimdi bir de sağa dön diyor. Dönek bakalım. Abo, yanlış yere getirdin beni. Lan ne yaptın sen? Dön diyorsun ama olmuyor böyle. Şimdi burada dikkatimi çekti. Bakalım şöyle. Bir bayrak var evde. Vay. Türk bayrağı ve Kosova bayrağı. Bir evin kenarında. Ev yani burası, bir kamu kuruluşu değil ama gördüğünüz gibi navigasyon bazen böyle bize falan filan yapabiliyor. Evet. Evet, köyün okulu. Bakalım ortaokul mu, ilkokul mu ne? Gençler bir yere gidiyorlar. Evet, burada bir okul. Biraz daha böyle şehir merkezine ulaşalım. Anadolu Okulu diye. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Abi merhaba. Tamam. Bura. Nasılsınız? İyi valla. Hoş geldiniz. Ha, İstanbul'dan geldim. Bir Hoş geldiniz. çekim yapıyorum. Buraları da bir göreyim dedim. Ya, hoş geldiniz. Neresi şehir merkezi? Hoş buldum. Merkezi götüreyim. Vallahi gel abi. Gel. Hoş geldin. Aynen. Hoş geldiniz. Ne haber? Gürhan. Sizsiniz? Fuat. Fuat, memnun oldum. Memnun oldum. Nasılsın abi? İyisin? İyi, çok şükür. Biz de siz iyisiniz. İyi vallahi. Merkez Mamuşa- burası mı? Merkez biraz da ileride. Böyle gidersek biraz Vallahi, da ileride. tamam. Burası Anadolu okulumuz. Okulunuz, siz burada mı Anadolu görevlisiniz? Yönetim Okulumuz. Karşıda Atatürk Lisesi. He, güzel. Ben şimdi güzel bir gezmek istiyorum burayı ama hem çekim yapacağım. YouTube çekimi yapıyorum ben. YouTuber mı sen? Evet. Benim böyle gezdirecek bir arkadaş var mı? Sen gezdirir misin? 100 metre sonra Yürüyerek böyle gezelim. Siz Sıkıntı olmaz. anlatırsanız. Sıkıntı olmaz. Şimdi Gülen abi hoş. Nasılsın abi? İyisin? İyi, çok şükür. Vallahi denk geldik seninle böyle. İyi ya. Şimdi biz biraz sohbet ettik abiyle. Belediyede çalışıyormuş. Evet, belediye çalışıyoruz. Ondan sonra aracı böyle bıraktık. Biraz gezdirecek, rica ettim kendisinden. Tam denk geldi. Umarım böyle seni şey yapmıyordur böyle. Yok, sıkıntı değil ya. Tamamdır. Gezelim mi? Burası ne şimdi? Belediyemiz mi? Burası şimdi Mamuşa Belediyesi. Mamuşa Belediyesi, güzel. Evet.
Hani Kapalı mı şu an? Yok, şu anda yemek saati. Ha, yemek saati. Hani 8'den 12'ye kadar, 12'den 1'e kadar yemek saati. İçeri böyle gösterme şansımız olur mu böyle? Sohbet ederiz. Gezebiliriz. Hiç Abilerle sıkıntı olmaz. içeride. Hiç, ne demek ya, burası zaten yani Türkiye'nin, Aynen. Türkiye Kosova. Hani kamera olduğu için onu bir sorayım dedim öncelikle. Abi, Başka hiç sıkıntı şimdi ne var değil. abi? Nerelere gidebiliriz? Yani şimdi öncelikle hani belediyemiz, Mamuşa Belediyesi, Evet. tabii yazdaki 2009 senesinde Bakalım abi. kardeş belediyemiz Osman Gazi Belediyesi tarafından yapıldı. Ay ne güzel. Osman Gazi, Bursa Osman Gazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilmiştir diyor. Ne güzel. Çok Ya güzel. zaten şu anda göreceksiniz. Hani Mamuşa'da birçok binayı zaten Türkiye'deki hani kardeş belediyeler olsun, Evet. yardım kuruluşları olsun. Yani Türkiye'nin sayesinde. Şeyde de Makedonya'da Jupa Belediyesi vardı. Jupa, Evet, evet. kasaba. Orası da burası gibi böyle direkt Türkiye ile çok bağlantılı bir Yani belediye. Türkiye, Gittim direkt böyle Atatürk'ün heykelini falan dikmişler. Çok güzeldi ya, insan duygulanıyor Türkiye'nin böyle. eli her yerde açık yani. Türkiye böyle cömert, hani zaten ana vatanımız. Benim için vatandan ana vatanım. Evet. Hani çok sağ Var mı olsun. akrabaların şeyde Türkiye? Var ya, bizim Mamuşa'da Vallahi. yarısı, Var değil mi? Mamusha Bursa'da. Bursa'da değil mi? Evet, tabii Aynen, Salihli var ama İstanbul'da çoğunluk falan da var. az, oralarda daha az ama genellikle çoğunlukla Bursa. Bursa neresinde? Merkezde mi oluyorlar? Zafer, Hı hı. bir de Demirtaş, oralar yoğunluk. Anladım. Evet. Abi gezelim şöyle sana zaten. İşte tabelayı da gösteririz. Olur burada. olur. Buradan camiyi de çekiyor. Yani camimiz Evet. Saat Kulesi Evet. Osmanlı zamanından beri yapılan, hani bizde Mamuşa'da tarihi eser olarak kalan Evet. tek bina, tek yapı Saat Kulemiz. Eskiden cami de vardı. Osmanlı zamanında yapılan, ancak küçük olduğu için, hani Mamuşa genişlediği için yeterli Evet. değil düşüncesiyle yıkılmış maalesef. Ha, Hani yoksa tarihi eser olarak bırakabilirdi. evet. Ama onun yerine yenisi, daha büyük Evet. bir cami yapılmış. Keşke yıkılmasaydı. Tabii eski tarihli bir Tabii, şey olurdu. çok daha güzel olurdu. Olsun Ama işte artık. maalesef. Ve burası belediyemiz. Girişi böyle. Mamuşa Belediyesi, Kosova Cumhuriyeti. Çok iyi abi ya. Başka şimdi bunlar Burası da nerelere sağlık gideriz? ocağımız. Ha, sağlık ocağı. Çok Evet, iyi. hemen orası sağlık ocağımız. Artık burası köy değil. Köy Kasaba mı? kasaba karışımı bir yer, nasıl diyeyim Kasaba böyle şimdi. olmuş mu Kasaba, yani? tabii Kasaba kasaba, değil mi? oluyor. Belediye olduğu için. Prizren'e mi bağlı yine? Yok, kendi başına belediye. Ha, kendi Kendi başında başına. belediye. Eskiden Prizren'e bağlıydı. Ben öyle biliyordum. Yok, Eskiden şimdi yani tek başına belediyedir. anladım. Çok Tek iyi. başına. Hani kasabamız 6000 nüfuslu bir kasaba. Şimdi burada dikkatimi çekti. Tam karşıda bir Ankara Parkı var böyle. Evet, orası. Sokaklar hep böyle mi? Ankara işte şeyler mi var, isimler Ya mi var? orası bir şimdi de parkta şu anda çok da hani yeterli değil. Park çünkü bozuldu biraz, bayağı zarar gördü. Eskiden Ankara Belediyesi, Keçiören Belediyesi park yaptı. Buradan da görünüyor böyle aile sağlığı merkezi yazmış Evet. böyle tabelada. Bir Banisa köyü vardı Makedonya'da. Makedonya'da Gostivar'a bağlı bir Banisa köyü vardı. Hı hı. Banisa isminde. Evet. Duymuşsunuzdur muhtemelen. Orası da içeri girdim direkt Türkiye gibi sokaklar, Trabzon sokağı. Ne bileyim böyle hani hep Ya biz Bursa zaten, sokağı. evet, bu Mamuşa zaten %98 yani Türktür. Evet. %2 Arnavut var. İşte onlar da zaten hani böyle göç, sığınmak için böyle misafir olduğu için. Daha geçmiş için buraya dönersek mesela buranın tam mesela tarihi nedir Osmanlı'dan kalan ama Şu anda bizim hani Sırplarla alakalı mesela konuşulan- bir şeyler olmuş, burada savaşlar falan oldu ya. savaş da oldu. Biz Burası mesela etkilendi mi çok? etkilendi, etkilenmez ama en az etkilenen bir kasabalardan bir tanesiydi. Çünkü zaten etrafımız hani savaş zamanında Evet. yanıp kül oldu, yani bayağı bir zarar gördü. Arnavutlar da buraya sığınmış o dönem böyle. diye Tabii duymuştum. O zamanla bizim nüfusumuz 5000 nüfuslu. Evet. Hani o zaman sabahleyin kalktığım zaman, işte NATO harekatı ilk başladığı zaman Evet. sabah bir kalktık, bizde NATO çok hani gürültü geliyor, çok vuruyor böyle, NATO bombaları falan gidiyor. Bir baktık etraf köylere yanıyor. Baktık hani Sırplar işte yakıp yıktı köyleri. Ondan sonra zaten bütün köylerden göç aldık. Bir anda 50.000 nüfus olduk. Bir anda değil mi? Herkes böyle Türk köyleri mi oldu? Nüfus şey oldu. vuruldu bu orada. köyler hepsi Arnavut köyleri. Herkes Arnavut köylerine sığınmacılar böyle merkeze sığındı. Arnavut Merkeze- köylerden buraya geldiler. Sonra Merkeze- yine yerlerine gittiler. Merkeze sığındı. Hep merkezde toplandı. İşte tanıdığı olan tanıdığına gitti, misafir aldı. Evet. Merkeze toplanan Arnavut kardeşlerimizi, hani bütün Mamuşalı'daki aileler, herkes 15'er, bütün aile olarak hepsini Evet. Ya bizim misafirperverliğimiz biliyorsun evimize yani. aldık. Yani tabii Bizim her zaman öyledir. ecdatlar falan. Türkiye'de şu anki Türkiye'nin aslında tablosu da o. Yani etrafta ülkeler için söylüyorum olan sıkıntılardan ister istemez Türkiye açıyor
mecburen misafirperverlik yani o. Türkiye gibi düşünen böyle insanlar düşünen başka bir devlet yok yani. Evet, Bizim evet. yani Türk misafirperverliği başka bir yerde göremeyiz, Aynen. bulamayız. Burada ben Ama mesela bize- Balkanlarda geziyorum. Bir Türk kasabasına gittiğim zaman şey çok farklı oluyor. Yani o elektrik derler ya böyle enerji evet, insanlarla iletişim çok daha Samimiyiz. çok İşten- samimi. Hemen işten. anlıyorsun yani tamam diyorsun yani. Hemen hissediyorsun onu. Ama böyle biraz daha böyle şey oluyor. Yani Türklerin olmadığı yere girdiğin zaman Soğukluk oluyor. soğukluk hissediyorsun onu. Ben onu şeyde mesela hissettim biraz böyle Üsküp'te. Tamam Türkler falan da var ama biraz daha böyle mesafeliler insanlara karşı orada ama buraları gibi değil yani. Sanki Türkiye'de geziyorsun burada. Yani evet, evet. Şöyle aile sağlığı merkezi. Evet biraz tarihinden falan bir bahsedersen abi ondan sonra gezmeye başlayalım. Yani Mamuşa kasabası eskiden işte köyde eskiden biz Mamuşa olarak Evet. yerleşim olarak biraz daha aşağıda. Yani verimli toprakların olduğu yer. Çünkü zaten o zaman gelen aileler, Tokat'tan gelen aileler çiftçilikle uğraşıyor. Hani yerleşim yerleri biraz daha aşağıda. Nereden gelmiş? Türkiye'den mi gelmiş Hani buraya? şu anda mesela Tokat'tan geldiğimizi biliyoruz. Tokat tarafından. Tokat'tan gelen İç mesela Anadolu'dan. o zaman da işte Osmanlı bir yere işte fethettiği zaman bir yerleri kalıcı olmak için aileler getiriyor. Türkiye'den Anladım oradan Aileler bir getiriyor. aile getiriyor. Bir... evet. Ama buraya gelen aileler mesela ilk önceleri gelen aileler mesela çoğu bazı gelenler zanaatkarlık ulaştıkları için çok kalıcı olmamışlar. Çünkü burada o zamanlarda zanaatkarlık yok. Evet. Çiftçilik var. Verimli toprak var, araziler var. O var. Onun için mesela dönen aileler kalıcı olmadığı için Osmanlı düşünmüş böyle hani burasının suyu, toprağı, Tabii nereye verimli, hani nereye işlenir. Türkiye'de hangi yer var? Bakmış Tokat'ı görmüş. Yani Tokat'ın He. havası, suyu Uygun. Kosova'ya burası uygunmuş. Oradan gelen aileler tabii çiftçilikle uğraştıkları Evet. için kalıcı olmuşlar. Biz de işte o ailelerden kalıcı olanlarız. Yani buraya kadar işte 500-600 seneden beri buralardayız. Dediğim gibi Ne ilk güzel. önce yerleşim biraz daha aşağıda oluyor. Ondan sonra işte burası eskiden bir Sırp köyüymüş. Ha, Hani çok azınlık köy mü değil, nasıl diyeyim, Evet. çok az bir Tek yerleşim köyler. var. Yani çok 3-5 az yerleşim var. Öyle. O zaman tabii hani yerleşim buraya doğru gelmiş, hani karar verilmiş buraya Evet. yerleşim olması için. Tabii ilk önce Osmanlı bir yere yerleştiği zaman ilk önce medeniyeti getiriyor. Tabii. İlk önce bir medrese, cami yapıyor, saat kulesi yapıyor. Evet. Gördüğümüz gibi saat kulesi Osmanlı zamanından kalan. Şimdi gezeceğiz oraları. Çeşmeyi, suyu getiriyor. Evet. Ondan sonra işte o caminin, medresenin etrafında evler şekillenmeye başlıyor. Çok güzel ya. İşte baktığımız zaman zaten bizim mesela şu yoldan ötesi yok. Bir de merkezden biraz da yukarı ötesi yok. O kadar küçük bir Evet. köy. Küçük Ondan burası, sonra evet. yavaş yavaş tabii büyür, artık kasaba olduk. Etrafta şeyler de var gördüm. Seracılık yapanlar falan da var Ya değil mi? burası zaten bizim Mamuş zaten domatesiyle meşhur. Domates değil mi? Domatesi meşhur. Yani. Var mı Burada zaten- domates yetişmiş? O şimdi artık son zamanlar artık He. kalanlar az vardır hani. Anladım. Zaten bizim hani bütün gördüğünüz zaman görürsünüz topraklar hep seradır. Evet. Topraklarımız zaten çok verimli. Hayvancılık da vardı, çiftçilik falan da Hayvancılık vardı. da var evet. Tabii burası zaten çiftçilik için aşağısı çok yüksek ve meyve için yukarılar biraz daha yukarı güneşin bol bol hani aldığı yerler Evet. çok çok verimli yani. Çok oralar çok Aynen güzel. öyle. Eskiden zaten oralar hep bağlıktı. Şey diyor meyvesi burada değil mi? Böyle hani düz bir ova şeklinde yani çok fazla dağlık falan değil herhalde burası. Evet, evet. Ya zaten Onun da Kosova, avantajı Düzova gibi böyle Düzova, evet. düzgeri var. Kosova'nın anlamı ne mi? Kosova. Hani Düzova gibi mi? Düzova gibi. Benim Yani bildiğim Düzova. öyle. Düzova Evet, gibi öyle. evet. Kosova öyle. Şeyler burada nasıl eğitim falan nasıl yapılıyor burada? Türkçe Eğitim yine. yani ilk öğretimden beri işte anaokulundan beri yani liseye kadar Türkçe. He. Üniversite yok. Zaten üniversite olsa Burada daha da iyi üniversite olur. İnşallah Prizren'e ileride olur. geçiyorlar ya da Prizren'den Priştine'ye. Priştine'ye şu anda zaten çoğu Türkiye gidiyor. Zaten Türkiye'yi Türkiye'de istediğimiz, de okuyorlar. hani Türkiye'miz bize istediğimiz kolaylıkları çok büyük kolaylıklar Evet. sağladı. İstediğimiz bölüme hani sınavla da var ya da özel gitmek istersen Evet. özelde gidebiliyorsun. Aynen. Hani kontenjan da var böyle hani burslu gidebiliyorsun Burslu. kazanırsan o da var. Hani kazanamayan istediğin üniversiteye böyle belli bir miktar sayesinde gidebiliyor Evet. rahatça. Doğru. İstediğin bölümü Şimdi gezelim okuyabiliyorsun. mi? Gezelim biraz bakalım. Etrafı nereden geçelim? Buradan mı? Buradan mı çıkalım? İşte Nereden camiye doğru gidelim. Yani şu bir içeri girelim mi? çıkalım? Çekecek mi? Olur, İçeri girelim. olur. Sen kimse yok dedin ya o yüzden dedim ben. Ya röportaj yapmak istersen kimse yoksa gezmek istersen Tamam, hiç sıkıntı değil. Yok gezelim içeriği, belediyeyi falan bir Hani hiç gösterelim. sıkıntı değil ya. Çok güzel ya.
binamız. Birileri varsa selam veririz ama tabii şey alırız. Önce bir müsaade alırız öyle. Yok sıkıntı değil. Ben zaten burada çalışıyorum, sıkıntı değil. Evet. Saat Kulesi. Saat Kulesi. Köprü neresi? Hemen şu... O var değil mi zaten hala? Hemen burası dere. Şimdi hemen... Köprü var yani yine. Evet, var Tamam, köprü bakarız var. şimdi oraya Bir da. de meşhur domatesimiz. Domatesin Orada şeyini yapmışlar, çok dikkat resmini. çekmiyor ama Evet. işte Çok güzel. Bir de şurası şöyle, giriş danışma bölümü. evet, burası işte hizmet binası direkt ama işte bazı müdürlüklerine çünkü bütün memurları sığmadığı için bazı müdürlüklerin memurları burada. Mesela eğitim müdürlüğü burada olsun. İşte Evet. finans müdürlüğü. Evet. Yukarıda müdürlerimiz kalıyor. En üst kata da başkanımız kalıyor. Başkanımız kalıyor. Evet. Şu an yok herhalde başkanımız. Zannetmiyorum. Şu anda yemek saati. Yemek saati. Meclis salonumuz. Evet, meclis salonu. Işıklar yanında. Evet. Çok iyi ya. Burası meclis salonu. Kararları burada alıyorsunuz. Evet, çoğunlukla. Evet. Çok güzel. Hangi departmandasınız? Ben eğitim müdürüyüm. Eğitim, gençlik, kültür ve spor memuru. Vay çok iyi. Burada da resim var. Aynı resim. Evet burada Atatürk'ün Nutuk kitabı. Çocuklarınız için. Çok güzel. Küçük bir büfemiz var böyle çay içmek için. Evet, şöyle Böyle bir. küçük bir şeyimiz var. Evet. Ha, güzel yani çok böyle Sade, küçük sade, bir güzel ama. sade. Samimi. Böyle şey ne diyorlar ona bir bürokrasinin şeyi yok böyle soğukluğu yok. Yok. Böyle bir samimi bir ortam belli yani. Dokunmalarla el işlemez herhalde. Öyle mi? Bilmiyorum, öyle gözüküyor. Öyle, evet evet. Öyle gözüküyor. işte mesela. Galiba. Şöyle bakalım. Burası bir. benim çıkarken hani bizim kaldığımız sizin odanız burası. Evet çok güzel. şöyle. Bir de Mavuşa dergimiz var. Yani bizim dergi var. belediyemizin çıkardığı bir Çok güzel. her 3 ayda bir Türkiye'den çıkardığımız Türkiye'den gelen Hakan Fidan evet Dışişleri Bakanımız. Bakanımız geldi zaten yenilerde. Yakın zamanda mı geldi buraya? Evet. Güzel. Nerede denk gelmişsen bu resimde de beni yakalamışsın. Evet, sen de Nerede buradasın. burada. değil mi? sen de buradasın. Güzel. Çok iyi ya. Evet buraya çok iyi denk geldik. Gülhan Bey'le böyle Arabaya atalım. istesem denk gelmez yani bu kadar. Ya ben zaten geçenlerde TRT belgesel ekibi vardı. Evet. Yine ben hani kendilerine yardımcı olma şansı buldum. Hani benim Yine de sen böyle- vardın denk geldin. Yani ben O da benim neredeyse şansım. böyle dediler gelsin iyi ki de bulduk dediler böyle. O da benim şansım oldu işte güzel oldu. Yani bak orada durduk yolu sordunuz. Aynen. Ve işte oluyor bazen böyle güzel tesadüfler oluyor ya. Ankara Parkı Keçiören Belediye'miz tarafından Evet. eskiden Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Bey tarafından açılışı yapıldı en azından. öyle mi? Tabii kendisi buraya geldi, açılış yapıldı. Şey de gelmiş sanki yanlış hatırlamıyorsam. Ha, gelme- Şimdiki belediye başkanı da geldi Ankara'na. Mansur Yavaş Mansur Başkanımız Yavaş. Bey geldi. Yeni geldi zaten yaz ayları buradaydı işte Evet. bizim domates festivalimiz var. O da seviyor burayı zaten değil mi? Ya Mansur Başkan seviyor burayı. Geliyor gidiyor yani. seviyor ki geldi yani. Geliyor gidiyor. Yani Evet, sen mesela gelmezdi yani. evet. Bağlantıları falan mı var yani? Seviyor dediğim şey bir Ya akraba bilmiyorum çok da bağlantıları. böyle nasıl diyeyim şimdi biz böyle Mansur Başkanımız böyle CHP Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş pek çok hani CHP'den çok da böyle gelen giden çok Evet. olmamıştır. Olsun sonuçta Ama Sayın Belediye bizim Başkanımız- ülkemizin hizmet veren bir belediye başkanı. Evet. Hiç önemli değil hangi Sağ olsunlar. partiden nerede olduğu. Tabii. Bizim için Hani o particilik açıdan değil. baktım hani çünkü daha önce çok olmadığı için yoksa Bizim, böyle bizim burada tarihimize, kültürümüze kim sahip çıkıyorsa hepsi bizim başımızın tacı abi. Evet. Dediğim gibi Saat Kulesi. Tarihçesi nedir abi buranın? Şimdi Saat Kulesi dediğim yaklaşık 200 senesi var. 200 sene. Evet. Osmanlı'dan sonra mı kuruldu bu? Önce mi? Yok, Osmanlı zamanında Zamanında. kuruldu. Zamanında kuruldu. Hani o zaman da yapılış sebebi işte Mamuşa çiftçilikle uğraştıkları için, Evet. eskiden saat olmadığı için. He, Eskiden mesela bak orada çan var, yukarıda çan var. evet. Her saat başı saat 1 ise bir defa çalardı. He. Sırf onun için uğraşan saat kişi vardı. Saat 2 ise yok. O zaten o mekanizma var. Mekanizma var, otomatik. çalıştı, otomatik çalıştı. Nereden getirmişler acaba? Şeyden genelde o saat işleri Fransa'dan oluyor. Öyle biliyorum ben. Çanı Semendire'den getirilmiş. Mekanizma o otomatik çalıyor dedin ya. Evet, o çanı Semendire. Tabii değişti artık. O eski çan değil. Değişti çünkü Kim savaş çalıyor mu zamanında- hala?
Yeni tadilat yapıldı ama şu anda çalışmıyor. Çalışmıyor. Yine bir arıza Ama bir şey güzel oldu. bir nostalji olur böyle o çalışsa değil mi? Olması evet. Gerekiyor çünkü o zamanlarda çiftçi uğraşanlar mesela saati bilmedikleri için Doğru yani. ötüyor zaman zaten ötüyor. Bütün Osmanlı'nın oralar genç. inceliğine bakar mısın? Nasıl bir incelik yani bu o zamanlar vatandaşlarına? Hizmet yani sonuçta. Saat kaç olduğunu böyle Hizmet yani çünkü kol saati bilmem bir şey yok yani öyle Yani tabii eskiden o zaman onlar. saat yok, kimsede Eskiden saat. bunlar vardı böyle. Şimdi cami burası. Evet. Şöyle bakabilir miyiz camiye? Bakın girelim içeri girelim. Evet. Çok iyi ya. Camimizde hani yakınlarda bir yangın çıktı. Tabii yangın çıkmasıyla zaten ondan sonra yeni bir tadilat oldu. Evet. Yeni bir Yangın çıktı. bir yangın çıktı Geçmiş maalesef. olsun. Burada sokaklar bak Paşa Evet, Sokağı, evet, Saat Saat Kulesi. Burası Begler olur. Nedir? Bey. Beyler. Evet. Anladım. Beyler Sokağı. Ha, Burada. bizim aslında Mamuşa lehçesi biraz Karadeniz lehçesine benzer ama aslında bazen böyle tabii hocalarımız da diyor sanki bize daha orijinal böyle. Artık İstanbul Türkçesi bayağı bir yabancı kelime alıyor. Bayağı farklı bir kelimeler aldığı içine hani şeyler bazen ben karıştı. de böyle işte haberleri izliyoruz bazı programı izlediğim zaman böyle bir konuşma var böyle hani rahatsız oluyorum öyle. Tabii hani aynen. Doğru. Türkçe böyle değiştirme bir bozma şeyler Farklı var. kelimeler falan girmeye Hani, başladı. maalesef. Farsi kelimeler var. Fransız kelimeleri girmeye başlamış böyle. Hani onlar Ondan isterseniz ziyade oluyor. nasıl böyle bir hani ağzı böyle büklüm böyle farklı bir şey Anladım. bir ton var. Türkçeyi bozuyor o zaman. Yani. Mahmut Paşa tarafından yapılan saat kulesi işte Türkçe yazısı da var. Burada hani Mamuşa'ya 1389 Balkanlar gelişi diyor. işte o boru su getirir yani uzak Koşu köyden Evet. Mamuşa'ya su getirildi. Öyle mi? Su Vay. getirilmiş. Çünkü burada su olmadığı için uzaktaki köyden Mamuşa'ya su getirilmiş. Bu borularla su Burada taşınmış. tabii, Hizmete tabii, bakın ya. tabii. Burada Türkçe anlamı var işte. Böyle. Ne demiş? Günümüz Türkçesi. Evet. Allah-u Teala doğru yola ulaştırarak muzaffer ve doğru kıldığı için Mahmut Paşa Semendire'nin kafirlik çanını ganimet olarak aldı. Daha hayır niyetiyle Mamuşa için himmet etti. Felekler döndükçe yani zaman herhalde felekler dediği saatin şeydi. Döndükçe ömrünün bahtı çoğalsın. Tarih güzel bir nazım ile çıktı. İlamı evkat olan bu saat vaktiyle bildirsin diyor. Eylül 1815. Çok iyi ya. Bunları böyle yakından gelip görmek. Tahmin ediyordum ama ben buraya geldiğimde böyle buranın böyle ilginç tarihleriyle alakalı bir şeyler öğrendim. Merak ediyordum çünkü gerçekten çok ilgimi çekiyordu. Araştırıyordum sürekli burayı. Çok iyi oldu. Bir de sizinle denk gelmek bu ayrı bir ekstra bir güzel oldu bana. Kısmet ya nasıl? Türk bayrağımız burada yine. Çok güzel. Eskiden burası yemyeşillikti. Böyle dediğim gibi bir 2 sene önce, 2 sene 3 önce tadilat yapıldı. Yoksa eskiden buralar hep yeşillikti, ağaçlıktı. Evet. Ama yeni bir bina yapıldı. Burada yeni başka bir bina vardı. O yıkıldı, yenisi yapıldı. Böyle bir şey yani böyle daha da sağlam kalıcı bir şey. Şeydeki bu Makedonya'daki Gostivar'a bağlı Novak köyü söylediğim az önce. Hı hı. Adamlar o kadar şey yapmışlar ki yine burası gibi işte sokak isimleri falan. Ondan sonra büyük bir bayrak yapmışlar kendileri. Böyle enteresan bir şey yapmışlar. Ya dedim Makedonya bayrağı nerede? Yok diyor biz istemeyiz diyor Makedonya bayrağı koymayız biz diyor. Sadece diyor bize diyor. Balkanlar biraz milliyetçilik var. Yani burası sadece diyor şey diyor hani konuşma şivesi böyle. Siz belki Prizren'e denk gelmişsinizdir ya da Priştine'de. Mesela bak orada Kosova merkezde ilk girdiğinizde çok büyük bir bayrak var. Orada Kosova bayrağı göremezsiniz. Orada Arnavutluk bayrağı var. Evet orada da Arnavutluk bayrağı var. Arnavutların milliyetçiliği. Biraz Balkanlar biraz karışık böyle milliyetçilik yapımları var yani Evet. biraz. Camimiz kaç yılından cami? Burası yapıldı, yandı dediğin, yandıktan sonra tadilat Yeni bu oldu. sene tadilat oldu. He, bu sene. Yapımı daha eskilerde de. Tarihi O eski mi? kapalıymış. Kapalı mı? Kapalı. Olsun. Kapalıymış. Şöyle en azından etrafını gösteririz. Ya içerisi Gezeriz başka güzel, yerlere. içerisi güzel ama kapatmışlar ya. Sağlık olsun, denk geldiğimizde belki yine olur. Anahtar bir yerde gözükmüyor. Okul falan var. Değil mi? Okulları gezeceğiz, oralara da gideriz. Öğrencilerle bir sohbet ederiz biraz dedim. Olur. Evet, buradan yola çıktık. Selamünaleyküm baba. Selam. Nasılsınız? Allah Teşekkür ederim, sağ olun. Çekim mi yapıyorsun? Çekim yapıyorum. Hangi kanaldan?
YouTube. YouTube. YouTube evet. Bizim YouTube'la buradan bütün herkese, bütün Türkiye'ye gösterelim dedik buraları. Güzel. Selam. Aleykümselam. Vatanımıza. Aynen süpersin. Süper. Bir daha yapar mısın? Yaparım 10 sefer. Süper ya. Allah'a emanet olun. Gelmek isterseniz biz şeye doğru gideceğiz böyle. Şu anda işe Tamam. gidiyor. Hadi Tamam görüşmek abi. üzere Allah'a emanet. Sağ ol. Sağ olun, görüşürüz. Bu çok iyi bir şey ya. İnsan böyle gurur duyuyor böyle hani. Türkiye'nin dışında bir farklı bir ülkenin içerisinde Türkiye'yi yaşamak acayip bir şey ya. Hani bunu yaşamak lazım. Burası işte burası benim amcamın evi. Amcanın Buradan evi. Diğer tarafta. Evet. Selamünaleyküm. Nasılsınız amcam? İyi misiniz? İyi vallahi çok şükür. Çekim yapıyoruz dedim. Bir iyi. içeri gireyim. Gülen Bey'le tanıştık öyle. İyi. Siz babanız mı? Evet, babam. Ha, güzel. Çok güzel ya. Türkiye'den. Türkiye'den evet. Hoş geldin. Nasılsınız amca? İyisiniz? İyi şükür. Nasıl burada hayat? Uğraşıyoruz işte. Ne iş yaparsınız burada? Burada işte bir özel şirketimiz var. Motor yağı satıyoruz Türkiye'den. Antifriz, arabalara öyle şey. Hı hı. Türkiye'den geliyor. Türkiye'den. geliyor. Türkiye'den geliyor. Burada satıyorsunuz Burada Kosova'ya. satıyoruz. Çok güzel ya. Türkiye'nin bir katkısı olsun. Çok güzel. Allah razı olsun. Türkiye nasıl bağlantılarını zaten biliyoruz da Bağlantılarımız sizden Türkiye. dinleyelim. Uyuyoruz, uyanıyoruz Türkiye'yle. Değil mi? Yani Burada haberler hep Türkiye'yi takip ediyorsunuz değil mi her şeyi? 90'lardan bu yana Türkiye'yi takip ediyoruz. Bu Çaynak antenler ne zaman çıktı? Türkiye'de. Şeyler, Sırplar çıktıktan sonra mı? Anlamadım tam. 90'larda 1990 yılında bu çanak antenler Ha, çanak antenler. Ha, şimdi oldu pardon. Kusura Çanak bakma. antenlerle Türkiye'yi tabii takip ediyoruz. Buraların hiç haberi Şimdi internet falan da var zaten artık. O kolay, Evet. o kadar eskisi gibi devamlı şeydi. Türkiye'yi takip ediyoruz. Evet. Türkiye'yle işte ne kadar güçlenirse o kadar hoşlanıyoruz bir de o şeyimiz yani moral alıyoruz. Biz de, Güzel. ben de göstereyim istedim. Ben de biliyordum burayı zaten. Evet. Ben de takip ediyordum gelenleri gidenleri falan. Evet. Bir göstereyim dedim. Hem bizim Türkiye'deki insanlar daha yakından tanısın burayı. Belki turizme falan açılır belli olmaz yani burada. Sonuçta bizim memleketimiz gibi ya bir şey değişmiyor. Evet. Zaten Türkiye dışında tek bir belediye Mamuşa. Türk Belediyesi, Türkiye dışındaki Türk belediyeleri sadece Mamuşa Türk Belediyesi. Şeyde de var bahsettiğim Jupa Tek Belediyesi. yani resmi dili Türkçe olan tek belediyedir. Orası da aynı. Makedonya'da. Makedonya'da. Makedonya'da Buyurun. Jupa isminde bir belediye. Resmi dili tek şey Türkçe. olan Türkçe. Şimdiye Her kadar şey bizim Türkçe. gibi Mesela şey var Atatürk'ün heykelini yapmışlar. Bütün her şey Türkçe. Resmi dili de Türkçe belediyenin. Etrafında da Türk köyleri var böyle. Kendi etrafında. Şeyler de var böyle Pomak köyü, Arnavut köyü ama onlar az. Genel olarak hep Türk köyleri şey de var. Atatürk'ün babasının ana evi var. O köy Evet, şeye evet. bağlı olarak. Kocacık köyü. O kasabaya bağlı, Jupa'ya bağlı. Çok güzel bir yer. Herkes böyle Türkçe yani şey. Hani burası gibi aynı. O sıcakkanlılığı şeyi veriyor. Evet. Makedonya için de orasıymış. Makedonya'daki tek resmi dili Türkçe olan bir Türk belediyesi. Hani yeni duydum biz şimdiye kadar hani tek Mamuşa biliyorduk ama. Giderseniz mutlaka uğrayın. Jupa Belediyesi. Yupa herhalde. Yupa. Görmüş. Evet. Senin için Yupa herhalde. Jupa diye yazıyor tabelada da Jupa. zaten. Evet. Bu Sırbistan'la biz çok rahat yaşadık. Evet. Önceden de hiçbir sorun yokmuştur. Sonra Savaştan nasıl önce. oldu? Sonra bu Amerika, İsrail işte bunlar Müslümanları bölmek için, Türkiye'yi zayıflatmak için, Türkiye'nin dostlarını, Arnavutları, Boşnakları, Müslümanları uzaklaştırmak için. Kolunu kanadını kırmak için diyelim. Evet. Tarihleri bunların dostları olan Türkiye'yi düşman göstermişler tarihlerde. Aynen. Türkiye bizim düşman. Olur mu Müslüman? Türkiye sizin düşmanınız. Zaten bugün Gazze'de savaş oluyor, Filistin'de savaş oluyor. Sadece Türkiye konuşuyor. Başka ne Suudi Arabistan yok, ne Mısır yok. İran sadece bir şeyler yapıyor, İsrail'le anlaşmalar yapıyor. İşte ben saldıracağım, İsrail'e saldıracağım buna, şuna. Fakat bu taraftan Gazze'de Müslümanlar gidiyor. Maalesef. Bunlardan Müslümanlar Maalesef, gidiyor. Onu anlamakla önemli işte. Onu İşte herkes bunu anlamak. anlayamıyor onu. Fakat millet güveniyor İran ama bu İran'da bence bilmiyorum ama Benim şahsi İsrail'den- fikrimi söylüyorum da hani kendi şahsi fikrim. Ben İran'a da gittim çünkü gördüm İran'ı da. Halkı için demiyorum. Halkı çok temiz, güzel insanlar. İçerisinde Azerbaycan Türkçesiyle çok yaşayan insan var. Evet. Belki %50'den fazlası Türktür yani öyle bir durum da var İran'ın. Ama bana göre İran ve İsrail benim şahsi fikrim bir. Aynen. İkisi de ben çünkü içeride gördüğüm o yönetimsel şeylerini Aynen. insanları böyle bir bezdirme politikası, baskı politikası, oradaki Türklerin bir araya gelmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Onların hepsi aynı aynı bir şeyde. Ben öyle görüyorum. Bence Şahsi fikrim benim kendi. Müslümanlar düşüncem. için İran daha tehlikeli, nitekim İsrail. Çünkü İsrail'i düşman olarak biliyorsun, tanıyorsun. İsrail'i
oyuna düşmesin İsrail'le. Evet. Bilirsin ki düşman. Fakat İran'ı Müslüman gibi biliyorsun, kardeş gibi biliyorsun. Ama o daha tehlikeli. İran evet Müslüman ama halk için diyorum ama yönetim olarak ben çok aynı şeyde değilim yani o Vallahi İsrail'i bir diye görüyorum ben onları. Bence o nasıl bir, ne biçim bir Müslüman? Müslümanları öldürüyor Irak'ta, Evet, Suriye'de, evet. her yerde. Sen Sünni misin, sen bu musun, şu musun? Maalesef. Ya Sünni de olsun, Şii de olsun, İsrail'den, Cavur'dan, dinsizden sana daha yakındır o. Evet. Ne tarikatı olursa olsun. Sonuçta- Onunla evlenebilirsin. Şii'yle Evet. evlenebilirsin. Onunla evlenebilirsin. Ama sen bir Hristiyanla, bir Yahudi'yle evlenemezsin. Sana nasıl oluyor ki İsrail daha yakın Müslümanlardan İran için? Bence İran çok tehlikeli. Maalesef. Vallahi. Teşekkür ederim çok sağ olun. Sağ ol. Görüşmek üzere baba. Abi. Biz şöyle bir Abi geziyoruz. yine bir şey marketten getireyim. Bir turşu falan kuruyorlar. He. Getireyim bir şeyler. Tamam Markete amca. gidiyorum. Hoşça kal görüşürüz. Amca sen. Annem de Amcayla böyle- siyasete girmiş olduk biraz ama. Babam, annem de böyle bir şey yaptı. Bekliyor. Herhalde acil bir şey bekliyor. He, vallahi amca şey yapmadım ben de ayıp olmasın diye de sohbet açıldı. İstersen burada bahçede duralım. Burada Olur daha vallahi. şey olur. Merhaba, selamünaleyküm Hande. Nasılsın? O güller içerisinde. Abi daha ne olsun 10 numara ya vallahi çok iyi. Cami burada önümüzde. Saat kulesi gözüküyor. Evet, Neyse oturalım. ya. çok güzel ya. Burası eviniz. Evet. Çok iyi. Adın ne senin? Aris. Aris. Haris. Haris. Okul durumu nasıl? Hala başlamadık ya. Hapşıracak. Elhamdülillah. Maşallah. Başlamadın mı okula daha? Yaş kaç? Kursa. Yaşın Konuş. kaç? Kendini görüyor musun burada? Bak bak. Biri ona bakıyor zaten. Ona kaldı. Ona kaldı. 5 yaşım. 5 yaş. Oo, sen bayağı büyümüşsün ha. Senin askerlik zamanın gelmiş artık. Askerlik çağın gelmiş. Öyle bizim şeyde Türkiye'de böyle şaka yaparız. Askere ya. girecek misin? Asker olacak mısın? He? Olacağım. Ben de abone oldum. Sizin burada askerlik dedik de nasıl mesela Bizde şu an Kosova'da? zorunlu askerlik yok bizde. He, Askerlik yok. Kosova'da yok. Kosova'da yok. Şu an yok. Hani istersen asker olabilirsin ama zorunlu değil. Ha, katılmak Öyle isteyen özel. niye katılıyor o zaman askere? Ya vatan Yani için işte. şey mi böyle- ücretli mi katılıyor? Ücretli ya. Ücretli. Ücret alıyorlar Tabii, katılırsa. tabii, Katılmak istemiyorsa katılmıyor. Katılmıyor. Şu an öyle bir durumdayız. Haris Ne buldun be Kutay? ne yakışıklısın ya. Kutay da var. Araban çok güzelmiş bakayım mı? Oo, bu neymiş böyle? Araba. Çok güzel. Ama kardeşimin küçük var. Daha küçük kardeş için. Kutay. Daha küçük. Kutay. Kardeş de geldi. Yavaş Gel, yavaş. gel. Hadi. Ya gel ya bir şey olmaz. Koş gel. koş. Bak. Bak odun. Ne buldun? Ne? Kutay ne be? Gel Kutay gel. Çocuklar arabalara biraz baya meraklı ya. Evet. Çünkü iki dedeleri Teşekkür ederiz. böyle eskiden şoför. Sağ olun. Arabalara baya meraklı ya. Çocuk erkek çocuğu oluyor ya. Biraz sanki benimkiler biraz daha fazla. Çünkü Değil mi? dediğim gibi dedeleri işte benim babam eskiden o zamanlarda araba yok. Şoförmüş hani böyle Balkanlar olsun, Türkiye olsun. Hani ticaret yapıyormuş o zamanlar. Evet. Bir de işte diğer dedesi de otobüs şoförlüğü yaptı. Ha, o yüzden bir şey var genetik biraz, çekiyor böyle. yani arabalar biraz şeyle ilgileri daha... Kutay ismi şey mi? Türk isimlerinden değil mi? Evet. Evet. Türk isimlerinden. Ya Kutay işte Kutu doğum haftasında doğduğu Evet. için hani böyle uygun gördük. Evet. Haris'in de Haris de böyle şey bağladı, bir şey bağladı. Yani böyle tek dediğim gibi babaların ismi konulu. Bizim babam hala hayat olduğu için tam Evet. uygun görmedik. Yani böyle tabii bağlayalım dedik. Hanımla konuştuk bakalım ne çıkıyor. İşte benim hani kanalın ismi Refiye. Evet. Annemin Hürişa, babamın İshak. İşte babalık deriz biz. Babalık deriz böyle. Seyfettin dayımız da Seyfettin, ismi Seyfettin. oradan Böyle geliyor. bağladık birer ilk harflerini böyle Hürişa, Ha, Refiye, İshak, Seyfettin, Haris böyle Aynen. anlamına baktık yani öyle. O çocuklar için iyi ama burası böyle bahçe oyunu falan. Rahat bir babam, şekilde oyun o oynayabiliyorlar. zamanlarda işte yaptığımız zaman babam böyle bir bahçe olsun dedi. Evet. Allah aşkına böyle bir bahçe yaptık böyle ya. Lokumumuz da var. Türk lokumu yine burada mı üretiliyor yoksa Burada var, burada da üretiliyor. üretiliyor değil mi? Üretiliyor. Artık burada biliyorlar Tabii, şeyi. tabii. Lokum dünyanın her yerinde artık. Yani tabii. Markalaşmış. Çok güzel ya. Okutay. Kosova'da herhangi bir mesela Arnavutların yaşadığı bir bölgedeki okulun eğitim sistemiyle bu Aynı. kasabanın aynı mı? Aynı. Sadece bizde dersler mesela Türkçe var. Sadece o var. Sizde ekstra Türkçe ders. Siz Yani istediğiniz işte için oluyor. Türk dili edebiyat işte Türkçe.
matematik, coğrafya, tarih bu hepsi Türkçe. Ama Bazı- müfredat aynı. Bazı Kosova yerlerde müfredat aynı. Türkiye'den öğretmenler falan da gidiyor. Türkiye'nin Bizde- görevlerinde veya imamlar da gidiyor. Burada var mı? Bizde imamlar var. Yani Yani Türkiye'den. 5 sene bir burada Türkiye'den gelen imamlar değişir yani her sene. Kaç tane var imam? Birer tane gelir. 2 camimiz var. 2 tane hocamız gelir. Evet. Yani Güzel. Diyanet İşleri Başkanlığından gelir. 5 kilometre Sırbistan sınırına kadar Mitrovica değil mi? Mitrovica. Şimdi Amerika onu kullanıyor Sırbistan'a diyor sen eğer Rusya'yla dönersen bunu Kosova'ya veririm. Eğer Kosova'yı tanırsan devlet bizimle Amerika'yla ilişkide olursan yani siz Avrupa'ya da alırız yani aldılar Avrupa'ya ve bu Mitrovica'yı da sana veririm diyor. Kullanıyor Amerika. Mitrovica şey değil mi? Buradan sanki ikiye bölünmüş bir kasaba. Bir tarafta Türkler mi yaşıyor değil mi? Bir tarafta Yok, bir taraf Kosovalılar Sırplar, yaşıyor, bir tarafta Sırplar. Sırplar bir taraf Sırplar, Kosova'ya. bir taraf Arnavutlar. Çok Ama şeyde Boşnaklar kalmış. var çok. Ha, Boşnak da var orada. Yeni Pazar, bir şey duymuşsun Yeni Pazar. Evet. Sınır ve o Mitrovica'nın yarısı Kosova'yı ve Yeni Pazar'ı Boşnakları sınır ayırıyor. Yani birleşmesin Kosova'yla Yeni Pazar. Müslümanlar onu kullanıyor Amerika. Bu Türklerin burada birleşmesini istemedikleri Evet, için. işte bu Arnavutlar da zor durumda kaldı. Bir yıl önce bir sorun çıktı orada Sırplarla Kosova. Hemen Türkiye'ye gittiler. Değil mi? Niye Türkiye'ye gittin? Demek ki senin düşmanı değilmiş Türkiye. Senin dostunmuş Türkiye Değil mi? Arnavutların. Evet, ve onu biliyorsun fakat Arnavutlar da yani Amerika diyor sadece başka bir şey demiyor. Bir şey de bekliyorlarmış. Burada bir tane şimdi Arnavutluk'ta bir Bektaşi devleti falan, Onu da şimdi duyduk. O çok tehlikeli bir şey. bu Yani din Müslüman devleti hocalar. gibi bir şey yapacaklarmış. Ben onunla ilgili bir video da yaptım şeyde. Bir derviş vardı Tetova'da. Harabati tekkesi. Oraya gittim. Dervişle konuştuk. O da ya dedi kuracağız dedi. Dedim ona Arnavutluk müsaade edecek mi? Mecbur dedi müsaade edecek. Çünkü dedi şey var dedi istiyor dedi. Amerika istiyor bunu dedi. Mecbur dedi kuracağız dedi bize o devleti. Bir şaşırdım. Değişik bir durum ya. Tehlikeli bu. O Balkanları böyle karıştıracak bir olay biraz sanki. Karıştırır ve böyle parçalar. Aynen. Zaten Amerika'nın amacı bir olmayalım, parçalanalım ki Aynen. rahat yiyebilir burası sonra. Burayı böyle bölmeye sanki biraz parçalama ya da burada bir kargaşa çıkartmaya çalışıyorlarmış gibi hissettim. Öyle. Yani Bektaşi devletinin şu an çok mu ihtiyacı var? Yani böyle bir şey, bu toprakların Bektaşi devletine çok mu ihtiyacı var şu an? Zaten bilmiyorlar ki nedir bu Bektaşi bilmiyoruz. Nedir Yani bu? Bektaşiler varmış. Bizde Türkiye'de Alevilik diye geçiyor. Burada biraz daha başka Bektaşilik diye geçiyormuş. Türkiye'de de varmış ama çok fazla değil. Baba bak fazla bu da Biraz böyle Amerika'nın güdümünde kardan olan. onların hizmetine Aynen yatkın öyle, aynen öyle. bir oluşum, öyle diyeyim. Şimdi Aleviler pek Burada çok tehlikeli bir olay bu Balkanlar için. Burayı yangın yerine çevirir yani. Umarım öyle bir şeye yeltenmezler. Abi Güle görüşmek güle üzere. görüşmek üzere. Sağ olun. Kutay güle güle yapın. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Hadi bay bay. Burada tulumba mı var burada? Su değil mi? Tabii. Çalışıyor. Eskiden tabii. Şu Vallahi. anda çalışmıyor ama çalışır. Ha, su var Çok yani ihtiyaç içinde. var. İhtiyaç duymadığımız için şu anda zaten elektrikli çeşmeler var. Ha, elektrikli Elektrik şeyler, yani. normal her yerde sular var Evet, artık. evet. Bu da eski sistem. Eskisi tabii elektrik durduğu zaman eskisi Mecburen eski sisteme geçiyor. Evet, evet. Tamam. Çok güzel. Görüşürüz çocuklar. Güle güle. Kutay. Güle güle sen nereye? He? Fırın Saray mı? fırınımız evet. Vay be fırın da var ha. İstersen içerisini bir görelim mi? Nasıl Bakalım istersen. olur. Bakalım şöyle ne var ne yok. Çok güzel ya. Bir müsaade isteyelim abi. Yok öyle abiden demek de. ya. Bizi zaten Olsun, yabancı. Geç. Görüp sonra şey yapmasınlar. Aa, çok güzel ya. Normal şeyler. Böyle simit mi bunlar? Saray nereden geliyor mesela bu isim? Saray. Bizde eskiden mesela Mamuşa'da saraylar var. Belki oradan hani amcamız belki de oradan bir Belki saraya şey yapıyorlardı böyle bazı yerler oluyor. Bazı eski fırınlar var Türkiye'de böyle İstanbul'da. Böyle sarayların şeylerinde ekmek ihtiyaçlarını belki de karşılarlarmış. ondan hani var. Onun gibi bir şey Ama olabilir. daha önce mesela eskiden Mamuşa'da saraylar Kandil var. simidi böyleymiş bakın. Bizde yuvarlak yaparlar kandil simidini. Burada şöyle uzun uzun. Güzel. Zamanında işte anlaşmamız oldu askerler arasında, Sırp askeri tarafından. Yukarıda askerler vardı, şu tepelerde, gözükür orada.
Ne askeriydi orada? Sırp askerleri vardı orada. Sırp Burada da Sırp askerleri vardı. Bizi topladılar. Merkeze çıkacağız. Merkeze çıkarken biz buradan yürürken karşı taraftan ateş etmeye başladılar. Aa, Yani anlaşmamız oldu aralarında. Böyle bayağı bir hani kurşunlar arasında yürüdük yani. Sen Neredeyse var mı? Hatırlıyorsun hiç, vardı hatırlıyorum tabii kendimi hatırlıyorum. Neredeyse hiç kimse Sırplar isabet size etmedi. ateş etti oradan. Yani aralarında anlaşmamız oldu. Tabii eskiden mesela sokağa çıkma yasağı vardı. Kimse sokağa çıkamıyordu. Evet. Tabii bizi askerler geldi. Bize bütün Mamuşa'yı merkeze topladı. Tabii mecburen çıkmak zorunda kaldık. Sırp askerler. Ama aralarında tabii iletişim eksikliği vardı hani bilmiyorum. Hani bize kendilerine ateş etmeye başladılar. Ama onlar o bilinçli olarak bir dönem çok yaptılar böyle. O Bir konular tarafa sizi var, güvenli evet. bölgeye taşıyoruz deyip orada güvenli Evet, bölgede biliyorsunuz o konulara evet, çok var, girmeyeyim de. var, evet, tabii. Orada insanları katlettiler. Güvenli bölgeye taşıyoruz deyip orada Ama güvenli özellikle bölgede. Bosna'da hani çok büyük şeyler oldu. Evet. Belki ona benzer bir şey yapmak istediler. Ya Bu o da zaman olabilir. hani böyle biz dediğim gibi hani Arnavut kardeşlerimiz misafir ettiğimiz için daha çok Arnavut olanları mesela ayırmak istediler. Mamuşalı olmayanları Arnavutluğa gönderdiler. Onu ayırmak için yaptılar. Gönderdiler yine ama. Evet tabii bir aydan sonra gönderdiler. Hani burada sadece Mamuşalar kaldı. Tabii bazıları yine de kaldı. Bazıları mesela Arnavutları bırakmadı hani böyle Ailesi dostları olsun olanlar. şeyleri bırakmadı. Yani ona rağmen hani tekrar bırakmadı. Anladım. Bu nasıl bir ırkçılık böyle ya? Yani uzun yıllar Sırplar burada hani bir kimseye bir şey yapmadı, etmedi. Sonradan bir anda nasıl karışıyor çok Ya buralar Balkanlar karışık ya. Buralar dediğim gibi var burada fitne fesat çok çıkartma olur. oluyor bazen. Evet. Çok olur hani Demokratik Türk Partisi. şubesi var. Kaç tane parti var? Şu anda mesela bizde 2 tane parti var. iki Kitap parti. bir de KDTP. İkisinin de şeyi aynı. Hani Türk Partisi. Türk Partisi. Evet. Hangisi daha hizmet ederse o şekilde devam Ama ediyor. en eski partiler işte onlar bir yeni bu KDTP mesela eski parti. Eski Eski bir parti. Evet. Burası postane. Evet. Çalışıyor. Güzel. Türkiye'deki gibi bir sistem. Aynı mı aşağı yukarı? Valla tam sistemini bilmediğim için diyeyim bir şey diyemiyorum yani. Bu arada Türkiye'ye gitmiş miydin sen? Ha tabii. Hemen hani geçen sene vardım mesela. Neredeydin? Fethi Kupası'na katılmıştım böyle geleneksel okçulukta. He. İstanbul Fethi Kupası'na katıldım. Yani Güzel. oradaydım. Ya bizim akrabalar var. İşte zaten bizim geçenlerde düğün vardı. Amcamın düğünü vardı. Hani Türkiye'de akrabalarımız gelir Evet. biz oraya gideriz. Burası sizin miydi? Yok burası bizim değil. Karşı orası bizim. Şu siyah araç var ya. Evet. Orası. Orası sizin. Güzel. Evet. Motor yağları falan dedi ya o yüzden dedim aklıma geldi orası baba. bizim orası. Burada işte ya dediğim gibi Mamuşa domatesle Burada çiftçilik- domates var. Karpuz da yetişiyor mu orada? Yetişir Burada aslında. işte şey var. Burası şey dükkan. Hani ilaçların satıldığı. Ha, ilaçların satı, zira ilaçlar. Evet. Topraklar aslında çok müsait. Burada bir sürü şey yetişir yani. Böyle karpuz da olur. Bilmiyorum Her karpuz da şey müsait mi her de. Şey, oo, çok müsait. Çok zor. Zaten Sıcak çok sever ekilir. ya karpuz o yüzden dedim. Çok ekilir zaten. Burası işte geçimi, ticaret, ana şeyi çiftçilik, ondan sonra ticaret. İşte araç parçaları, Göç dükkanlar veriyor çok mu? var. Çok Dışarıya. az, çok az, He, çok güzel. az. Çok az. Hani diğer köylere göre, diğer kasabalara göre çok azdır. Türk köyleri çünkü çok göç veriyor. Ben Yok, Mamuş'a Makedonya'dan çok geç biliyorum. vermiyor. Ama şu İnsan anda yok yani böyle bir insan sayısını mümkün değil. Ben göremedim orada Türk köylerinde, kasabalarında, ya, Makedonya'da. ya zaten bak şimdi bir başka bir köye gidin, daha büyük bir köye olsun mesela gidin, böyle bir yoğunluk kalabalık hiçbir yerde göremezsin. Evet. Mesela Arnavut köylerde insanlar bayağı göç veriyor. Çok daha az. Şeye gidiyorlar daha Köyler çok çok böyle. göç veriyor şu anda. Avrupa'ya falan çalışmaya gidiyorlarmış. Yani şu anda zaten bize vize kalktı falan. Şu an artık zaten diğer köylerde Umarım gitmezler ama buradan. ya çok buralarda fazla. dediğim gibi ekonomik açıdan biraz sıkıntılar var. Bazıları da gitmek Tabii. zorunda kalıyor. Zorunda kalır tabii mecbur. Yani ne kadar az göç verirse bu Bu kasaba kadar için tabii. Bizim Kosova için zaten daha o bir kadar. kaliteli bir hale gelir. Yani umarım o yüzden diyorum Ama o olmaz. şey dediğim gibi biz birbirimize bağlıyız. Böyle yardımlaşma aşıyoruz hep birbirimize Evet. hani kol kanat gereriz. Çok vermez. Çok az. Demirci abilerimiz var burada. Evet. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Merhaba abi nasılsınız? Nasıl işler güçler? Türkiye'den geldik İstanbul'dan. İyi vallahi çok şükür. Araç tamir mi sizin? Evet. Motor mu? Her şey. Her şey. Kaporta, motor. Hadi kolay gelsin. Burası bir Burası da- kafemiz. Maçları Türkiye Süper Lig'de maçları izleriz böyle Şampiyonlar He. Ligi olsun. Zaten gece bir Galatasaray Beşiktaş maçlarını burada izledik. Bir abi el sallıyor bize orada. Kim abi? Görebiliriz. Bakalım. Girebiliriz. Burada maçları nereden yayınlanıyor? Hangi şeyde platformdan izliyorlar? Dijitürk işte Dijitürk gibi mi? evet. Dijitürk'ten izleniyor.
He, Türkiye'deki gibi. Tam Türkiye gibi aynısı. Aynen. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Gel bir kahvemizi iç ya. İçtik şimdi kahve de biraz gezelim. Çay var mı çay? Çay yok, sadece poşet. Aa, Türk çay yapmıyoruz burada. Karşı tarafta var ama Ha, şu anda karşı yok. tarafta. Şu anda yoktu. Tamam bir gezelim biz şimdi biraz gezmemiz lazım. Gel o zaman. Dinlenmeye, sohbet etmeye geliriz. Gel. Tamam isim neydi? Vay. Vahit. Benim ismim Fuat. Nasıl Türkiye'ye gidip geliyor musunuz? İyi. Gidiyorsun. Çok güzel ya. Türkiye'den de gelenler oluyor. Çok. Güzel. Tamamdır görüşmek üzere. Aynen, görüşürüz. Karavanla. Yani ben bu kadar çok sıcakkanlı Kaç tarafa bir çıkalım? olunacağını çok tahmin Evet. etmemiştim açıkçası burada insanların. Ya buralar sıcak insan ya. Türk Evet. Müslüman olduğu yerde, Türk olduğu yerde. Evet burası neydi abi? Çanakkale, Çanakkale. Anıtı. Çok güzel ya. Hani Çanakkale Anıtı derken mesela niçin yapılmış Çanakkale Anıtı buraya öyle bir Hani anıt? çünkü o zamanlarda mesela Çanakkale Savaşı'nda Mamuşa'dan giden hani büyüklerimiz Evet. var. Yani o saatte yer Şimdi alma oldu. varlar. Onun için anmak yani Çanakkale. Buradan Mamuşa'dan Şehitlerini giden anmak için. dedelerimiz vardı. Onun için de komple Çanakkale şehitlerini anmak için. Evet. Sırf onun için ama tabii bizden de gidenler olmuş. Dedelerimiz sağ olsunlar. Hani buradan da Evet. Çanakkale kadar hatta şeye kadar gidilmiş hani Mamuşa'dan ismini unuttum şimdi. Hani Osmanlı gittiği yerlere buradan da birçok Değil mi? asker giden oldu. Değil mi? Çok güzel ya. Harika. Yani burada bizim insanımızın hiçbir farkı yok. Aynı millet, aynı DNA, aynı genetik, her şey aynı. Burası dediğim gibi çay bahçesi. Burada çay burada vardı ama şimdi yoktur. Şimdi yok. Zaten burası geceliğin mesela hatta burada çok güzel bir ortam olur. Şurada satranç tahtası He. var. Ben de geceleri burada bazen takılıyorum Evet. böyle satranç oynuyoruz amcalarla. Çok sıcak bir ortam var burada. Yani muhabbet olsun, ikramlaşma olsun. Banklar dikkatimi çekti. Keçiören Belediyesi. Keçiören Belediyesi. Ya burası da işte Keçiören Belediyesi. Ya buraya destek vermiş. Tabii. Çok güzel. Buradan Türkiye'deki belediyelere, belediye başkanlarına seslenelim. Burası ve burası gibi olan Türk kasabalarına daha böyle yakından ilgi göstermeye devam etsinler diyelim. Aslında böyle bir mesaj olacaksa aslında bizim böyle hani folklor ekibimiz var. Hani Türk kültürünü yaşatan yani yıllarca eskiden Türk Aşkı'daki derneğimiz Evet. var. Hani yapılacaksa böyle kültürel amaçlı böyle gençlere uğraşan bu tür şeylere Evet. ihtiyacımız da vardır hani. Değil mi? Mesela ben kendim mesela okçuluk eğitmeniyim. Bir sürü öğrencimiz var, başarılı öğrencilerimiz var. Kosova milli takımını temsil edecek öğrencilerimiz var, başarılı öğrencilerimiz var ama maalesef bir destek bulamıyoruz. Eğitimi nerede veriyorsunuz burada? Orada görürüz. Anadolu orada okulunda gösterirsen görürüz. bana ben merak ediyorum. Bilmiyorum ama Anadolu okulu Ataspor'da biz bilmiyoruz yani. Orada kursları devam ettiriyoruz. Hani dediğim gibi burada nasıl Balkanlar özellikle Mamuşa'da spora çok yatkın bir yer yani. evet, Gençler olsun çocuklar olsun böyle fiziki şeyi çok yatkın. Çok yani. güzel. Spora çok yatkın. çok güzel. Sadece ne eksikimiz de var? Yönlendiren varsa, bir sahip çıkan varsa aşılmayacak şey yok. Evet, Hani dedim bir yol gösterecek bir iyi bir eğitmen olsun. İstediğin spor dallarını getir. En iyi olabilecek seviyede insan. çok güzel. Çok yatkınız yani böyle spora olsun. Ha dediğim gibi olacaksa işte bu kültürümüzü yaşatmak için çünkü yani Türk kültürünü, adetlerini yaşatmak yani bizim borcumuz yani. Evet, çok güzel. Şimdi burası bizim yine kasabanın kahvesi. Kafe mi diyorsunuz siz? Çay bahçesi diyoruz. Burada niye çay kültürü fazla yok? Neden Benim yok? Bölge için diyorum yani. Çünkü biz Yetişmediği için mi? hayır çay her yerde var. Ama biz çayları mesela kahve içmiyoruz, evde içiyoruz. Allah Allah. Evlerde hiç öyle. Hani misafirlik evde içiyoruz. Mesela Türkiye'yi bilirsin yani Türkiye'de oturduğunda direkt şey gibi öyle bir bizde çok nefes alır gibi. yok. Hani burada artık biz eskiden odalar da vardı. Hani kahveler yoktu, odalar. Onlara dediğimiz bütün akrabalar olsun, komşular olsun her gece başka bir yerde hep odalarda muhabbet, sohbet edilirdi. Hani dertler, şeyler konuşulur. Gelecek proje, şeyler konuşulur. Orada çay, kahve içilirdi. Şimdi Evet. artık kahveler olduğu için artık herkes çayları evlerde içiyor ama kahveler olsa artık dışarıda içiyor. Ama çay biz de evlerde içiyoruz. Şey gibi eskiden Osmanlı'da kahvehaneler şeklinde kahve içilirmiş. Evet. Çay evet. Türkiye'deki Çay- kültür sonra girmiş. Yani, Yani. Karadeniz'de o çay kültürü işte ekim vesaire başlayınca ülkenin geneline yayılıyor. Kahvelerde çay içiliyor. Bize de tam Ha tersi. bize çay dediğin zaman kahveye girdiğin zaman poşet çay atar. He, poşet çayı. Yani böyle demleme çay atmaz. Demleme çay bir tek burada işte var. He, Sağ burada olsun sabit. abimiz de. Şu an Burada yok herhalde. Şu anda yoktu çünkü zaten biraz daha geç açıyor. Doğru, Çok doğru. da akşam daha yoğunluk
Akşamları bir de yazın burada çok yoğun oluyor. Evet. Kışın biraz daha Şimdi yeri gezelim müsait bakalım. olmadığı biraz küçük olduğu için Çok güzel ya. Ha. Başka nereye geçelim şimdi burada? okullara doğru gidelim. Mamuşa eskiden buraya kadar mesela şuraya kadar. Mamuşa buraya Ötesi yok. kadarmış. He. Sonra büyüyor tabii. Tabii bu artık zaten merkezi oldu, hemen hemen tam He, ortasında kaldı. Şey gibi oldu. Mamuşa'nın şimdi araba geçti önümüze, gösteremedik. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Burayı göstereyim dedim. Burası Mamuşa'nın mezarlığı. Şimdi Gülen abinin dediği gibi köyün dışındaymış burası eskiden de sonradan köy kasaba büyüyünce, kasaba haline gelince tam ortaya geçmiş. Oluyor şeyler öyle kasabalarda falan oluyor. Yani sonra bir birleşiyorlar. Burada mesela evler böyle dış cephesi sıvasız görüyorum bazı yerlerde. Genel Balkanlarda da görüyorum. O neden öyle yapı falan yapmıyorlar Ya mı? yapılır da şimdi ekonomik boyutu var. ekonomik Yoksa yapılır. anlamda. Hani çoğu zaten yapılır da Mimari kültür mü dedim acaba öyle yok de. öyle değil. Yani ekonomik açıdan. Anladım. Ekonomik şey. Bu Fura yazıyor. O öyle mi okunuyordu Arnavutça? Fura Arnavutça sever. Çünkü sahibi Arnavut. He, Fura Hani diye bir şey kelime geçiyor. dışarıdan girip buraya fırın açan bir Arnavut kardeşimiz. Evet. Onun tabii fırını. Kasap Kadir demiş burada. Evet. Konak Petrol. Konak şey mi Kosova'da genel mi yoksa buraya ait bir şey mi isim? Kosova'da da var zannedersem ama kendisi öyle seçmiş. Yani Araç yıkama falan da yapılıyor burada. Evet, evet, Aa, çok iyi. bayağı var, çok var. Çünkü bizde araçlar bayağı yoğun. He. Bayağı rağbet görüyor yani. İş var, bayağı iş var. Ha, olmadı ben de arabayı bırakırım, bir iç dış falan yapıyorlar mı böyle? Yapar, İç dış yapar, yapmış. evet, Ha, güzel. yapar, Sonra belki yapar. finalde eğer zamanım olursa bırakırım oraya bir yere. Ne var? Üç tane mezarlık varmış burada abinin dediğine göre. 3 tane ayrı yere kullanmışlar. Girişte lale sembolü. Şimdi araç geçtikten sonra göstereyim. Ve ay yıldız şeklinde. Osmanlı zamanının mı yoksa sonradan kurulan mı mezarlık? Eskiden, eskiden yani bildiğimiz eskiden Osmanlı zamanından da bu yana buraları var. Evet. Osmanlı zamanından kalan bir yer. Bir tanesi burası, bir tanesi burası, bir de aşağıda var. Mesela bak Şurası. dikkatinizi çekse mesela mezarlarda büyük taşlar var. Evet. Mesela ben de onu bayağı bir soruşturdum mesela ama çok tabii bilgiyi tam edinemiyorsun. Yani %100 bilgiyi edinemiyorsun ama bildiğime göre mesela o zamanlarda eskiden çok daha çok vardı. Büyükleri de vardı. Evet. Uzaktan getirilmiş, oraya dikilmiş. He. Hani o zamanlarda sanki böyle ailelerin büyüklüğünü, böyle şanını belirtmek için dikilmiş hani. Öyle benim bildiğim öyle. Doğrudur. Oysa bayağı bir araştırma konusudur hani. Tam bir kesin bir bilgi değildi. Şöyle mi gibi? Bak şu kayalar bak şu He. şey kaya, tam kaya. Onlar. O rahmetlerin şeyini, şanınla alakalı bir şey mi? Hani bilinen o, yoksa şey tam kesin bilgi değil. Ha, olabilir. Mesela bu taraflar daha da kalanlar daha çok var. Eskiden çok daha çok vardı. Burada da Tabii var. yavaş Şöyle. yavaş kırılıyor şöyle. Evet. Mezar taşı şeklinde. Tabii şey yok o zamanlarda, Osmanlı zamanlarında değil mi bu Tabii mezar tabii taşları? tabii. Bir yazı falan yok. Yok sadece taş. O Sadece. taşın büyüklüğü, küçüklüğünü, şekline göre İşte ailenin büyüklüğü olsun, o şanı. orada yatanın orada. şeyi, ya bu büyük taş böyle bir taştı, hatırlıyor. Tamam diyor, bu diyor, burada yatan bu diyor, değil mi? Herhalde ona göre. Ona göre bir mantık, hani benim düşündüğüm, hani biraz da soruşturdum. Hani o. Burada şimdi ne demiş? Mamuşa su deposu. Su deposu eskiden Yukarıda. şu tam yüksek tepede. Şu evin tam arkası. Hala Evin- çalışıyor mu, faal mi o? Şu anda çalışmıyor. TİKA tarafından yapılmış buraya. Mamuşa Eskiden- Belediyesi Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın TİKA hediyesidir demiş. Şu ev 2006'da. diyor bak tam ağaçların orada, tam yüksek orada. Tam He. evin hemen şurada, orada yapıldı. Eskiden mesela böyle yerden çıkmaz su dağıtımı yapılırdı Mamuşa'da. He. Ama şu anda hayattaki herkes kendi suyunu mesela elektrikle çıkarıyor. Evlere falan Maalesef artık şu anda dediğim gibi eksikliğimiz hani Mamuşa'da suyun olmaması. suyun Hani böyle olmaması mı? Su var da yerden çıkıyor. Hani böyle diğer nazım böyle temiz su yok. Çok Allah Allah. çok temiz değil yani. Ha. Bazı yerlerde daha temiz, bazı yerlerde mesela yüksek kalan kısımlarda biraz daha nasıl diyeyim böyle tam temiz değil. Anladım. Bu mezar taşları gibi biliyorsunuz değil mi? Evet, Buraya evet, büyük evet, böyle evet. Osmanlı Böyle büyük. zamanından kalan Evet, yapımlar. evet. Şurada bir küçük türbemiz var mesela. Bakalım mı? Bakalım. Buralar mesela mezarmış böyle. Doğru mu biliyorum? Evet. Burada mesela bazen
paralar şeyler olsun bırakılır. Böyle ihtiyacı olan gelip alır. Öyle mi? Türbede hani eskiden para Burası mı olsun. türbeymiş? Evet, türbe değil de şey hani nasıl diyeyim? Küçük öyle türbe gibi. Hani türbe değil. Böyle hani paralar bırakıp ihtiyacı olan gelip Ha, alır. buraya bir para bırakılıyor. Evet. Şey gibi ihtiyacı olan gelsin alsın Evet. kullansın diye. Girdim. Hani rahmetli eski belediye başkanımız hani Mamuşa hizmeti hani Mekanı cennet olsun. Arif Bütüç. Bütüş. Evet. Hani kendisi bir nasıl diyeyim böyle Türk sevdalısı böyle. Milliyetçi. Türk milliyetçiliği böyle dava adamıydı. Rahmetli oldu. Evet. Hani hizmeti çok büyüktür. Yani Mamuşa bu yolları yapımı, ağaçlarını gördüğümüz binalar, okullar, belediye olsun hepsi rahmetli başkanımızın Çok sayesinde güzel. olmuştu. Mekanı cennet olsun. Burada şey de var. Gördüm bir abi vardı ya ilk karşılaştığımız zamanlarda. Bir bozkurt işareti falan yapıyordu. Ha, biraz Yaygındır herhalde burada biraz. Çok çok yaygın ama biraz milliyetçilik şeyi var. Milliyetçilik var, evet. Ya mesela Merhaba. Nasılsınız? Güzel. Güney ne yapıyorsun Güney? Yine nereye Futbolcu gidiyorsun? Güney. Futbolcu musun sen? Futbolcu. Valla. Ha bizde çocuklar spor dediğim gibi çok ettiler. Çok iyi maç yapar hani. Böyle biz Evet. benim bir de bir anı var. Şöyle nasıl diyeyim böyle Vedat Muriç'i duymuşsunuzdur. Evet. Vedat Muriç'i Prizrenli. Filistin değil mi? Tabii Doğru, o zaman evet, da hatırladım. askerimiz Türk askeri Kosova genelinde turnuva yaptı. Biz de Evet. Mamuş'tan bir ekip çıkardık. Hani o zaman da Gel gel. Niye saklanıyorsun? Utandın mı? yok ya bizde ya şey. Utanmaz. Alışkanlık olmuş yoksa yok tarma şey yok. Bak kapalıymış. Açık mı? Açıkmış. Girelim biraz. İşte burada tabelası var. Mamuş Atatürk Lisesi. TİKA tarafından. Peki İnşaat Atatürk İşbirliği yani TİKA tarafından gerçekleştirilmiştir 2018 yılında. Gördünüz mü? Buradan bak gördünüz mü? Tabelayı gördünüz mü? Hangi tabelayı? Mamuş Onu görmedim ya, pardon. Atatürk Lisesi. Atatürk Lisesi, evet. Türk bayrağı ve Kosova bayrağı. Bayrağın değiştirme vakti gelmiş sanki Evet. biraz. Yani. Güzel. Dikkatlerinizi çekmiştir belki. Köpekler, sık köpek görüyoruz. Evet. Bu köpeklerin olma sebebi misafirperverlikler mi diyorum bilmiyorum artık işte komşu köylere sürekli göç verdiği için. Evet. O köpekler sahipsiz kalmasın diye yani açlıktan ölmesin diye sürekli komşu köylerde dış yerden Mamuşa'ya atılıyor. Onlar da ne yapacağını bilmiyor şaşırıyor. Nereye yer bulabilirse oraya gidiyor. Hani bu çok gözüküyor ondan kaynaklı. Bizde o kadar köpek yoktu. Şimdi Anladım. bayağı bir köpekler var. Çocuklar sabah erken okula giderken biraz sıkıntılar yaşıyor. Oluyor mu Sürekli- sıkıntı? Tabii. Maalesef. Hani dediğim gibi. Başıboş köpekler mi? Başıboş. Sahipli değil yani. Yok sahipli değil. Hep çoğu başıboş. Sahipli köpekler falan oluyor böyle bizim Bizde de var. Yok bizde de Mamuş'ta da var. Böyle kangal cinsisi şey var ama kangal değil Sivas'ta ismini unuttum. Köpeğin özellikle getirilir. Sivas Kangal değil mi? Kangal tam dediğim ya ben de Kangalı. şeyle Getirildi mi karıştırdım. onlar buraya? Getirilir ya var. Çok iyi. Var. Bazı Bazıları bakımsız kalmış, pirelenmiş bayağı ya. dediğim gibi sahipsizdir. Maalesef. Kapalı mı? Biraz daha açıkmış ya ama Açık mı? Atatürk Lisesi. Evet açıkmış. Açık. Girelim açıksa gireriz. Keşke bir hocayla falan denk gelsek böyle bir selam verirdik. Bakalım ama zaten şimdi dersler bitmiştir. Sadece temizlik yapılır herhalde. Ziraat Bankası burada bayağı bir etkiliymiş demek ki. Ya Türkiye, hikayelerde Türkiye'nin Ziraat Bankası, Halkbank çok görüyorum ben. Evet. Bakın şimdi Kosova'da bir okula giriyorsunuz böyle. Direkt olarak Atatürk kapıda sizi karşılıyor. Atatürk'ün büsü. Her şey Türkçe. Gördüğünüz gibi. Türkiye'de bir okul aynı. sınıflar yukarı, burası tadilat yapıldı eskiden buraydı ama artık tadilat yukarıya geçildi. Yukarıya geçildi. Ama şu an zannedersem temizlik yapıldı. Artık kimse, hocalardan zannedersem kimse kalmadı. Olurdur. Bakalım şöyle. Şurası dikkatimi çekti merdivenlerde. Bir adım at paylaşmaya, bir adım at hoşgörüye. Böyle öğrencilere burada aslında yürürken nasihatler verilmiş hep. Evet. Çok güzel. Bir çıkalım yukarıya biraz. Çıkalım bir kısa dediğim gibi şey. Evet. Hoca Sefer abi. Selamünaleyküm. Nasılsın abi? İyisin. Çok güzel. Şöyle.
Şöyle bakayım bir. Akıllı tahtası var mı? Akıllı tahta var mı? Tahta görüyorum da. Akıllı tahta bu zaten. Yani Türkiye'den gelen. Akıllı tahtalar mı? Evet. Çok güzel. Kaç kişilik sınıflar? Çok Değişiyor kalabalık işte. değil. Çok kalabalık değil. Yani Evet. 15-20 kişi, 25 fazla yok. Çok güzel. Gülhan abinin sayesinde burayı çok böyle detaylı bir şekilde göstermeye başladık. Öbür türlü çünkü tek olsaydım ben biraz zor olurdu böyle. Biri olmasaydı yanımda o kadar çok detayları Ya bilmediğim bizde için. nasıl diyeyim, böyle hani bir yardım, bir şey istersen yardım eden olur. Evet. Ama çekingelik yapar ama bir muhabbete girersen hani ne istediğini anlatırsan ondan sonra şey olur. Evet. Ama böyle biraz ilk önce bir böyle şey durulur hani uzak ama Burada da bir resim gördüm. TİKAD tarafından yine bir Mehmet Akif Ersoy. Evet. Osmanlı ağacı. Oo, bakın şöyle görmemişim burayı. Osmanlı'nın ağacı. Osman Gazi'den. Osmanlı ağacı yani bu bilmiyorum Türkiye'de ne kadar böyle yaygın var mı da. vardır. Zaten Türkiye'de yani görülmüşler, esinlenerek yapılmıştır. Evet. Durdurup okuyabilir burayı. Ya da şöyle. Durdurup burayı kontrol edebilirsiniz. Burada Galata Kulemiz. Galata Kulesi. Çok iyi yani. Evet gençler. Ben ne yapayım? Selamlar. Nasılsınız? Seni göreceğim ben, göreceğim. Çok sakladın kendini. Birisi böyle bir alışkanlığa başladığı zaman öyle, yoksa bir çekingen bir şey Çektim. Burası da Anadolu Okulu. Şöyle dışarıdan biraz gösterelim. Ondan sonra zamanımız olsun. Başka vuracağımız bir yer var mı? Hani şu an yok hani çok böyle Bu kadar. bir tarih eser yok hani. Evet. Dediğim gibi işte okçuluk bölümüne geçeceğiz orada. Ha olur. Okçuluk tabii bölümü vardı burada. oralarınızdayım. Tadilat yaptım. Evet. Çok bir şey çekemiyoruz. Az bir Olsun, şeyler olsun. çekeriz. Bir şöyle oku atarsanız bir görürüz en azından. Bu yaparız, bunu yaparız ya. Selamünaleyküm abi. Nasılsınız abi? Türkiye'den geldim. Çekim yapıyorum da Mamuşa'yı bir gezeyim dedim. Hem Türkiye'deki bilmeyen arkadaşlar da görmüş olur. Nasılsınız abi? Burada görevli misiniz? İyi Allah şükür, evet. Güzel. Öğretmen misiniz burada abi? Yok öğretmen değilsin. Anladım. Okul personeli. Okul personeli. Güzel abi. Gidip gelir misiniz Türkiye'ye? Abi gidiyor, arasına gidiyor. Ara ara gidiyorsunuz. Ha, güzel. Burası da böyle Türkiye'den bir parça gibi. Çok güzel bizim için de gurur duyuyoruz böyle görünce. Küçük İstanbul burası işte. Küçük İstanbul. Küçük İstanbul Türkiye. burası. Aynen. Aynen. Doğru söylüyorsun abi. Türkiye'nin abi küçük bölgesi burası. Doğru söylüyorsun abi. Biz bir gezelim abi. Yine zaman olursa uğrarız. Görüşmek üzere. Sana kolay gelsin. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Size de gelir miyiz? Sağ olasın. çok güzel. Vallahi ben çok beğendim burayı ya. Ben dedim sana biraz önce. Burası Mamuş ama eskiden Mahmut Paşa. Mahmut Paşa. Onun şeyini bir Kısaltması. açıklayabilir misin? Mahmut tam Paşa, olarak bize? Mahmut Paşa. Nasıl abi o Mahmut Paşa Eskiden nasıl olmuş? Kalmışlar. Mahmut burada. Paşa kimmiş burada mesela? Nasıl bir biliyor musunuz onun hikayesini? Osmanlı Paşası. Osmanlı Paşası. Evet, kardeş. Burada Buraya işte hizmetleri olmuş. Mahmut Evet. hizmetleri olmuş. Saat Kulesi'ni Mahmut Paşa'ya yaptırdı. Mahmut Paşa yaptırmış. Mahmut Paşa diye Mamuşa'ya dönmüş Evet. olay. Ama rivayet o tam kesin değil. Kısa. Yani. Çünkü Olabilir belki. Evet. rivayet hani bildiğimiz o, ama şimdi bir hocamız da başka bir şey dedi. Hani başka bir şey de olabilir. Yani. Ama Olabilir, rivayete göre olabilir. oradan hani. Olabilir. Belki bir karışık bir kelime de olabilir. Yani bir Arnavutçadan gelme böyle ortak bir kelime bir şey de olabilir belki. Ya da sizin dediğiniz gibi dedir belki, bilmiyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hadi kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ olun. Dediğimiz gibi işte Anadolu İlköğretim Yine TİKA Okulumuzda. tarafından yapılmış. Evet, TİKA. TİKA bu bölgede çok bayağı bir yaygın. Hatta sadece burada değil, ben Her yerde ya, şeydeydim. Türkiye'de her yerde. Bangladeş'teydim. Bangladeş'te TİKA'nın Her şeyi yerde vardı. ya, Türkiye. Parkı, Atatürk Parkı falan vardı. Zaten içeride yeni tadilat oldu. Badana boyama, sandalye, masa sandalye hepsi yeni geldi. Hepsi TİKA tarafından yenilendi. Bu sene yeni yapıldı. Lucknow şehri vardı Hindistan'da. Eski Babür İmparatorluğu'nun olduğu yer ve eski Türk soyları. Ama orada insanlar biraz da böyle Hintleşmişler. Çok şey bilmiyorlar yani. Türk olduklarını bile bilmiyorlar ama gidin böyle şehir içerisinde her yerde kebap satıyorlar. Yani böyle bir değişik bir kültür var. Kebap satılıyor. Adana saplıyor adam ya. Vallahi Adana saplıyor. Döner kesiyor falan. Ama Hintli. Oraya kadar gittiniz mi hocam? Gittim oraya. Ondan sonra bir kapı var. Turkish Gate diyorlar. O kapı şey tarafından yine o zamanlarda şeyden esinlenmiş. Osmanlı Sarayı'nın giriş kapısı olarak. Oraya onun aynısını, ona benzerini bir şeyini yapmışlar.
Çok ilginç bir şey yani o adamlar Türk olduğunu bilmiyor ama Türk gibi yaşıyor. Türk gibi yaşıyor. Genetik bir durum yani. Evet. Sıcakkanlılığı olsun, şeyi olsun hiçbir farkı yok. Hani Türkler gibi davranıyorlar. Davranışları aynı. Evet. Çok ilginç bir şey. Geçelim. Selamünaleyküm. Harcasın Merhaba. Türkiye'den geldim abi. Nasılsın? Eyvallah siz abi nasılsınız? İyi vallahi elim dolu kusura bakma. Nasılsınız gençler? Gençler gelin buraya. Ya baba. Niye utanıyorlar böyle? Bunlar şey ya, biraz şey yapıyor, gürültü yapıyor okulda. Şimdi dersleri değil, He. böyle sonradan girmişler. Dersi mi kaynatıyorlar? Yok bu arada şu anda öğrenci değil. Yani şu anda ikinci devre var. Evet. İkinci devre birden 4'e kadar. Anladım. Çünkü bunlar yani 5'ten 9'a kadar. Anladım. Burada neymiş? Burası itfaiye. Suyla alakalı öyle. Bakalım ya. Merhaba hocam. Nasılsınız hocam? Pardon hocam. Şöyle elim dolu kusura bakmayın. Nasılsınız hocam? İyisiniz? Teşekkür ederiz. Burada hoca mısınız? Evet, burada çalışıyoruz. Ne öğretmeni? Öğretmen elinde okul sekreteriyim. Okul sekreteri. Güzel abi. Bir geziyoruz beraber. Sağ olun. Sık sık gidip geliyorlar o zaman Türkiye'ye. Müdürümüz Türkiye'ye gitti dedi. Bir özel bir işi vardı onun için. Evet. Sık sık Yani gidip gördüğünüz geliniyor gibi yani burada. yeni tadilat yapıldı görüyorsunuz zaten. Evet. Pika tarafında. TİKA tarafından full bir tadilat yapılmış. Çok güzel abi. Öğretmenler odası. Orası öğretmenlerimizin kaldığı yer. İsterseniz bir kısa bir çekim yapabiliriz. Tabii ki. İster misiniz? İsterim Bir tabii. bakayım belki müsaitliği olur belki. Fakat kimseleri yokmuş. Bir şey yok herhalde öyle gördüm ama. Yok kimse yok. Şimdi bizim Türkiye'de bazı gençler özellikle bir Avrupa'ya yönelmeye çalışıyorlar. Sürekli bir Avrupa'ya gidelim, Avrupa'ya gidelim. Diyorlar ki işte Türkiye'deki ekonomik sıkıntılardan dolayı hani Türkiye bir vatandaşına niye sahip çıkmıyor? Ya Türkiye işte burada, Türkiye her yerde. Türkiye sadece Türkiye'de değil, Türkiye arkadaşlar Kosova'da, Türkiye Balkanlar'da, yeri geliyor Türkiye Bangladeş'te, Türkiye Hindistan'da, Türkiye Afganistan'da, yeri geliyor Pakistan'da veya Afrika ülkelerinde, Türkiye her yerde. O yüzden vatanınızın kıymetini bilin, yaşadığınız toprakların kıymetini bilin. Sağa sola kaçmak yerine ülkenize sahip çıkın diyorum. Bir tek Türkiye'de yetinemiyor zannedersin Türkiye. Yani yetinimi derken adamlar nasıl diyeyim, lüks hayat istiyor. Yani biz Avrupa'ya bir geçirmek var ya, şey var ya böyle. Evet, maalesef. Bizde de Mavuşa'da hani böyle gidenler oluyor ama gidenler de hüsran ediyor. Yani nasıl? Gittiği zaman %90'ı belki tutunamıyor. Tutunamıyor derken tutunabilir. Orada para da var. Ama Evet. para nasıl para var? Saat 4'te 5'te sabah erken kalkacak, saat Evet. 10'da eve geliyor. Ona gelirken yemek mi yapacak? Eşya mı yıkayacak? Hemen uyuyor. Şimdi ben dediğim gibi yok. dünyayı gezdiğim için gittiğim yerlerde yani bir Türkiye nereye gidersen git abi. Hani cennet bir vatana gidiyorsun diyorsun ne kadar güzel coğrafyası var. İşte Bali'ye gidiyorsun bilmem ne 12 ay yaz, deniz, kum, güneş. Bir yerden sonra ne yaparsan yap Türkiye'yi özlüyorsun. Evet. Ne olursa olsun yani orada istiyorsa senin saltanatın olsun. O Türkiye'yi mutlaka özlersin. O yüzden gidecek olan arkadaşlar bir kere daha düşünsün. Gitsin, dünyayı gezsin, görsün ama Türkiye'yi kötüleyerek veya işte Türkiye şöyle böyle diye gitmesinler. Dikkat etsinler Biz ona. ona üzülüyoruz. Benim bizim Türkiye'de akrabalarımız var. Hani dediğim gibi bazı akrabalar da mesela şikayetçi oluyor böyle ya işte burada ekonomik sıkıntılar var ya tamam diyorum da şunu anlamıyorum. Sen mesela normal bir işçisin, çalışıyorsun. Hani ben geliyorum, misafir alıyorsun, beni rahat rahat karşılayabiliyorsun, Evet. araban var, gezdiriyorsun. Hani ailene yemeğe çıkıyorsun, tatile çıkıyorsun. Hani başka ne istiyorsun diyorum. Hani yapabilecek bir şeyin var mı? Hani yapamayacağın bir şey var mı? Hani yok o zaman nasıl bir hayat istiyorsun? Herkes lüks hayatı yaşayamaz. Evet. Hani herkesin lüks hayat yaşayacak diye bir şey yok. Bu hani. dizilerde Orası- gördüğünüz gibi Yani bir hayat maalesef, yok abi. Dünyanın hiçbir yerinde öyle. Dizilerde görüldüğü gibi Amerika'daki adam da öyle yaşamıyor. Yani- Ya da bir Almanya'daki yaşayan o Alman vatandaşı da öyle bir lüks hayatı yaşamıyor Bizde yani. şöyle bir şey var. Hani gelen mesela Almanya'dan gelen gurbetçi kardeşlerimiz buraya geldiği zaman bir ay lüks hayat yaşar. Evet. Ama nasıl? Türkiye'ye gelenler gibi. Yok. Oradaki mesela Almanya'da böyle hayatta yaşamıyoruz. Zaten sabah 5'te kalkıyor, 10'a kadar çalışıyor. Doğru. O bir aylık bir hayat yaşıyor yani. Tatile Onu geliyorlar buraya. Hani o zaten hani dediğim gibi cumartesi günü öğleye kadar zaten arçları alacak. Cumartesi öğleden sonra zaten bir şeyler yapar anca. Doğru. Hani bir tatil, pazar günü bir tek işte bir yere çıkar eğlenir. O diğer kalan gün hepsi iş ona kadar.
ülkemizde Bize gidenler zaten kalıcı olmuyor. Mamuşa'da gidenler Aynen. çoğu hani çok mecburiyetten çok zor durumda olanlar ancak kaldı, yoksa Evet. çok zor durumda olmasa kesinlikle kalmaz. Yani zaten ülkenizin kıymetini bilin diyorum. oradaki işi mesela gelenler hepsi söylüyor. Babam da söylüyor. Oradaki işi eğer burada yapsan burada daha çok para kazanırsın. Aynısını Türkiye'de de yapsan saat sen 4'te 5'te kalkarsan Tabii. saat 10'a kadar O mücadeleyi çalışırsan, orada da versen. hani Almanya'da fazlasını zaten orada da O mücadeleyi zaten orada da verirsen. Adam 5'te kalkıyor, gecenin ama bir işte yarısına kadar orada çalışıyor. kolay geliyor. Türkiye'de burada zor geliyor. Hani o biraz o. Maalesef ya. Türkiye nerede diyenler işte bakın arkadaşlar, Türkiye her yerde. Türkiye burada da aynı zamanda. O yüzden diyorum ülkenizin kıymetini her zaman bilin. Hani Mamuşhane yani küçük bir köy kasaba hani. Düşün hani Türkiye'nin uzandığı ele bak yani. Uzandığı Evet. yerlere bak. Aynen. Hani biz dünyada neyiz hani küçük bir köy, 6000 nüfuslu ama Evet. bakıyorsun Türkiye her şeyiyle burada. Her şeyle. Evet, burası ne? Toplantı salonu mu? Toplantı salonu, etkinlik salonu. Etkinlik Böyle salonu. Hani bir konuşma, bir toplantı olur, bir konser gibi Evet. bir gün kutlanır. Öyle bir şey. Çok güzel. Görüyorsunuz. Anadolu, dolu dolu Anadolu. Evet. Anadolu Okulu. Nasıl arkadaşlar? Ay yıldız şeklinde yapılmış. Mükemmel. Bugün 29 Ekim. Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşuyla alakalı böyle etkinlikler de var. Burada yapıldı mı öyle bir şey Mamuşa'da? Hani bugün zannedersem yok çünkü müdürümüz de yok. Ama genellikle bütün Çanakkale, Anadolu olsun o tür etkinlikler yani her zaman yapılır. Evet. Artık hepsi yenileniyor. Evet, yenilenen zaten. sıralar ve eski sıralar böyle aşağı indirilmiş burada. Yeni okuldaki yeni sıralar şu an masalarda, şeyler yukarıda, sınıflarda. Değil mi? Burası bak zaten şey var, kokusu var. Evet, bir boya kokusu, ben tadilat kokusu var. Tadilatı kendim yaptım burası. Evet, sizin burada okçuluk derslerini burada veriyorsunuz değil mi? Çok güzel. Geleneksel okçuluk. Dur, ışıklar yak. Bunu yeni aldım. Bu ne asacağız diyor? böyle. Kanaldan deve iliğe nakliye diyor. Yani Ne bu bunlar? anlarda asacağım böyle. Bunları bir yerde bırakmıştık. Onlar ben buraya asmayı düşündüm. Bakın Kudüs'ün müdafası için Medine Şerifince cihat ilanı yapılıyor diyor burada. Yine bir Burada- Türk bayrağı şeklinde. Kudüs şeyi vardı. Buradan bir şey yaptı. Şu güzel mesela. Bak şu duvarlara asacağım mesela. Çok güzel. Güzel. Osmanlı askerleri. Ay. Mescid-i Aksa. Tablosu. Evet. Çok iyi. Bunlar duvarlara açacaksınız. Duvarlara asacağım. Evet. Evet. Burası hani şimdi dediğim gibi yeni hala hiç bir yeni malzemeleri üzerine çekemedim. Masa tenisimiz buradaydı ama ben buraya öğrencilere böyle top kaçması burada masa tenisi oynayacaklar. Burada bir toplantı salonu gibi bir şey yapacağım. Evet. Diğer taraftan zaten okçuluk faaliyeti devam edecek. Burada Siz ilgileniyorsunuz tamamen bu şeyle. evet, evet tamamıyla badanasında El emeği, göz nuru. şey. Burası da işte yeni yadık, yeni düzenleme hala yeni olacak. Oklar burada. Evet. Okları kim Bunlar yapıyor? Okları da ben kendim yapıyorum. Ciddi Bazıları mi? satın alıyorum, bazıları da kendim yapıyorum. Zaten Vay, çok iyi ya. hani kendimiz yapmak durumunda kalıyoruz. Yani çünkü Kosova'da ok satın almak ok yok. Nerede bulacaksın? Türkiye'den. elinde? Sadece Türkiye'den getireceksin ya da yapacaksın. Evet, kendim yapıyorum. Zaten ben bu işe bayağı meraklandım. Artık kendim yani öğrenecek. Burada madalyalarınız Duruma falan var. Tabii öğrencilerimizin kendi mesela birçok madde dediğim gibi Kosova'da katıldığımız çoğu yarışmada birincilikler var. Şunların şeyleri nedir? Böyle bunlar mesela tüyler var ya. Bunlar kas tüyü mesela değişik. Plastik de farklı. olabilir mesela da orijinali dediğim gibi kas tüyü. Bunlar işte Anladım. eski kırılan oklar, kısalan oklar. Bunları ben bile riske etmek istemedim. Öğrencilere ele batar falan. Evet. Benim Bunları böyle, ayırıyorsunuz böyle buraya. bir şey yapmak fikri geldi. Yani böyle bir şey yaptım. Atılacağına burada dursun Evet, daha iyi. evet, öyle bir şey yapmak fikri İyi geldi. yapmışsın valla, çok iyi. Hani böyle. Şu zikirler mesela bunları burada satın almak istersen bunlar yoktur. Bunları ben kendim Oku çekerken parmağına koyuyorsun Tabii değil mi? zaten hani zikirsiz ok atamazsın yani. Zikir mi diyorlar buna? Zikir. Zikir. Evet. Zikir. Şast. Fransızı da şast. Hani çeken demek. Böyle çileyi çeken ok atmak için kullanılan bir malzeme. Hani okçulukta geleneksel okçu olmazsa olmazlardan bir tanesi. Çünkü yay sert olduğu için mecburen eli korumak için, parmağı korumak için takılması gerekiyor. Doğru. Yoksa zaten mesela parmağı burada kirişte
Çile çekme var ya, işte çile çekmek, çile aslında kiriş oluyor. Çile çekmek bizim Türkiye'de bildiğimiz Deyimi çile yani çekmek başka bir şey. okçuluktan gelir aslında. Böyle eskiden Osmanlı... Zorluk anlamında biliyoruz biz onu. Yani ya zaten o zamanında, Osmanlı zamanında okçu olmak için günde en az 1000 defa çile çekmen gerekiyordu. Çile Böyle çekme boşa. oymuş yani. Odur yani. Tabii. Vay. Okçular ölmek için böyle günde 1000 defa. Boşa böyle hiç atmadan. Şunlar değil mi? Evet. Ben bir tanesini alayım. Tamam. Orada şimdi zaten bir tanesini atacağız. Okey. Mesela bu gördüğümüz yay kompozit bir yay. Kompozit. Osmanlı kompozit bir yay. Yani eklene. Bu tek bir ağaç parçası değil mesela. Yabancılarda mesela Avrupa'da olsun, mesela İngilizlerin longbow diye bir yayı var. Onlar mesela tek ağaç parçasıdır. C şeklinde yapılır böyle. İp takılır, böyle tam buradan takılır. Şuradan. Evet. Ve atışa hazır hale gelir. Ama bizdeki bu yay işte bizde Türklerde kafa biraz mecralan diyeyim, akıl farklı çalışıyor. Evet. Hep bir kısa yol ya da farklı bir yol. Pratik zeka diyelim. Başka bir şey var hani. Türk zekasından farklı bir şey var. Pratik zeka olayı diye. Bir zenginlik, bir zekilik var. Mesela bu yayı tam tersten hani kurulacak şekilde yapılmış. Mesela nasıl? Bak şimdi normalde böyle takılır ya. Evet. Aslında böyle takılmıyor. Nasıl? He. Hadi canım. Şimdi takılıyor. Vay be. Tam tersten bükülüyor ve çok büyük enerji birikiyor. İşte enerji birikmesi sonucunda ok çok patlama yapıyor oraya. Çok uzağa gidiyor. Bir daha yapabilir misin abi bunu? Onu böyle nasıl takıyorsun? Bir takabilir misin? Ben tam görmek istiyorum nasıl takacaksın onu sen. Tamam. Anlattığın gibi. Şöyle. O şimdi ters yapınca kısa kaldı. Tersten dolayınca Şimdi böyle sen... tersten yaptığımız zaman Bu da tabii esnek bir şimdi ağaç. yayı da biraz tanıtayım. Mesela şu yay kompozit dedik ya 5 parçadan oluşuyor. Tek Beş bir parça. ağaç parçası değil. Nerede ek yerleri? Bunun ek yeri Şu anda bak şu bölge kabza dediğimiz yer. Şuraya kadar devam eder. Bu şuraya kadar. Bundan sonrası sal kısmı. Bu böyle birleşir. V şeklinde birleştirilir. Evet. Aslında mesela şuraya kadar tek parçadır. Bu daha birleştirilir. Evet. Sal kısmı bir de kasan kısmı. Bu kasan başı. Hani 5 parçadan. 1, 2, 3, 4, 5. Çok iyi ya. 5 parçadan Bunların oluşuyor. şeyler. Kompozit dediğimiz ya işte burası ama ne var burada? Ortada mesela akça ağacı var. Şu ortada gözüküyor. Evet. Bu tek bir ağaç parçası değil. Burada tendon var. Şu mesela üst kısmında tendon var. Hayvanlarda, sığırlarda oluşan tendon simli var ya. O kurutulup, bükülüp Öyle yeniden mi? yapıştırılır. O çok sağlam. Sağlam esneklik veriyor. Esneklik veriliyor. Bir de arka kısmına bir de boynuz, manda boynuzu ekleniyor. Bu şu anda tam orijinal yay değil. Bu lamine bir yay. Hani tam Osmanlı eski bir yay. Onlar çünkü çok güçlü yaylar. Evet. Bu lamine bir yay. Eğitim Laminasyon. yayı. Evet, eğitim. Bu da yarış. Onlar mesafe. Daha Şöyle bir sert bakayım. yaylar. Bu kiriş. Özellikle bazen ipekten olur, özel madde. Şunda zaten daha çok özel şeylerden yapılıyor. Bu ipekten mi? Değil mi? Özel bir zannederse özel bir madde. Tam ipek olduğunu zannetmiyorum. Ama eskiden ipekti, bağırsaktan yapılırdı. Onlar vardı mesela. Mesela size bir soru sorsam mesela tabii çok bilinmiyor. Tabii okçuluk böyle bazen de... Ben çok şimdi bilmediğim için bilmem hani hata basit diye görülüyor ama o zaman da mesela sorsam mesela bir ok en fazla mesafe olarak ne kadar gidebilir mesela? Kaç metre gidebilir? Ben hani tahmin ediyorum. Bilmiyorum da Evet, bu sadece bir tahmin olarak söylüyorum. Herhalde bir 100-200 metre gider. 100-200 metre mesela. Ben O tahmin işte olarak söylüyorum. Ve o 100-200 metreyi mesela ben mesela şu yayla çok rahatlıkla atabilirim. Bu yani. Ama bu yayla. Ama o zaman da mesela Batılılarda, diğer ülkelerde mesela Osmanlı zamanında kıyaslarsak hani rekor 240'larda mesela metre. 240. İsabet şey değil, sadece uzağa gideceğiz. Çünkü Mesafesi. o zaman da isabet önemli değil, sadece önemli olan uzaklık. Ama bizde ise Osmanlılarda ise en uzak mesafe 846,5 metre. Ne diyorsun ya? Hani Osmanlı zamanında 500 metre atamayan okçu olamıyor. Çünkü zaten o zaman da işte okçuluk Osmanlı'da hayatın bir hayat şey, bir kültürel bir biraz yani yaşantı. Eskiden bilye oynardık ya. Aslında bilye oynadığımız zaman hani okçuluğu daha atmak için. Mesela şöyle biz oku bilye atar gibi atıyoruz. Şöyle. He, bilyanın şeyi o muymuş? Yani, Oradan geliyor tabii. bilye oynama olayı. Zeka bak küçüklükten, çocukluktan. Bilyeyle alıştırıyorlar çocuğu. Tabii. O el kasları, motor kasları alışsın diye. Koyunlara çocuklar biniyor ya. Atlı okçuluğu olması için önce koyunlara Şöyle biniyorlar. atıyorsun mesela bilyeyi. Tam böyle bizim atı şu.
O atma aslında çocuğu orada yerleştiriyor. Okçuluğa. Ona alıştırıyor. Evet. Mantığa, zekaya bakın. Nereden biz onu oyun olarak biliyoruz ki mesela sonrasını biz bilmediğimiz için okçuluk olayı olmadığı için bizde bil yakalıyor sadece. Evet. Oraya Ama kadar orada biliyoruz. derin düşünen mesele var. O bilye oyununun burada etkisi çok. Evet. Bizde bu dediğimiz gibi işte isterseniz orada atışta da göstereyim. Tamam. Böyle atış teknikleri de biraz farklı bizde özel, hani bizi diğer hani milletlere ayıran çok özellikler var. Yani yapımından, atış stilinden, tekniğinden birçok özelliği var. Yani çünkü zaten biz yayı oku böyle insana benzetmişiz. Ok bir insan gibi. Onun da var. Ayak kısmı var, gövde kısmı var, boyun kısmı var. Evet. Bir insan gibi. Böyle eli Çok çok derin anlamlar var. Yani zaten 800 metre atabilmek için çok büyük emekler olması gerekiyor. Mesela burada Osmanlı ecdadımız matematiği, fiziği, kimyayı, sanatı, alın terini, her şeyini eklemiş. Aynen. Eklemez zaten bu duruma gelemez hani. Doğru. O zaman bu oklar zaten, bu yapılış oklar var mesela, bazı balistik füzeler yapılıyor ya. Hani o balistik füzeler oklardan esinlenerek yapılmış. Şimdi çünkü havayı delmek için orada şeyler var, incelikler var. Şimdi bu önemli nokta. Mesela bize var, böyle diyorlar ya, ne okçuluğu, okçuluk mu Türkiye'de? Yani bize de bazı diyenler oluyor. Okçulukla ne işin var? Ne okla, kılıçla savaş mı oluyor Abi artık? sen Okla ne alaka? Okçuluğu öğrenemezsin. Eskini bir tane öğrenemezsin. Bugünkü füzeleri yapamazsın. Tabii bu aslında buradan gelen bir bilimdir. Bilimin Yani başlangıç. bir inceliği, bir bilimi, bir çalışma, burada bir emeği göreceksin. Ondan sonra zaten devamlı diğerleri gir. Ama sen buradaki inceliği görmezsin. Senin ataların buradaki tam olarak neyi kavramışlar onu öğren ki. Tabii. Sen de daha iyisini yapabilesin. Orada daha farklı Adam savunma mesela bizde bir sistemlerine arkadaş var ya, geçen biraz tabii üzüldüm de duyduğum zaman. Ya okçuluğu hani İsrail'le mi savaşacaksın böyle şeylerde? Ya abi böyle bir mantık olabilir mi? Yani böyle bir düşünce. Hani biz atasporunu yapıyoruz hani. Orada kullanılan ince teknikleri bilmen zaten o yeter. Zaten burada hani okçulukta... Sen 1 kilometre atmana gerek yok yani. Önemli olan bu tekniği öğren burada. Yani zaten İşleyişi mantığı. Okçuluk mesela çocuğa çok büyük katkısı var. Öğrencilere katkısı var. Odaklanma açıdan, fiziksel açıdan, böyle sabır açıdan, odaklanma, göz şeyine hani çok büyük katkısı var. Tabii reflekslerini kontrol hani etme. bugün kolay mı bir öğrencileri, çocukları bir yere toplamak kolay mı? Bu sene adam mesela çocuklar ilgisi var. Gelip burada kaynaşıyorlar. Arkadaş çevresi oluyor, sosyalleşme oluyor. Çok güzel. Bir geçelim mi? Geçelim. Zikir. Hazırlık başladı. Zikir olmazsa olmaz. Gülen hocam. Bu zikirli gördüğümüz zikirleri ben artık kendim yapıyorum. Meraklandım. Nereden yapılıyor bunlar? Şu mesela bu Ağaçtan falan mı? boynuz. Boynuz mu? Boynuz, evet. Orijinalleri manda boynuzu. Onlardan da var. Onlardan da yapıyorum. Tabii ama bunlara şeye gelene kadar bayağı bir zaman harcadım. Bayağı bir zeki harcadım. Çünkü değil mi? çok incelikler var yani burada. Tam yapamazsan böyle parmak ağrır, acır, böyle zor yani. Tam böyle oturması gerekiyor. Tabii ama zikrin önemi çok büyük. Atıcılıkta özellikle. Zikir çekme buymuş yani. Ya zikir, o başka bir anlamı, bu başka bir şey. Evet, yani aslında buradan geliyor, kökeni öyle bir var. Sabırla alakalı bir durum. Burada nereye yatacaksınız? Karşıya. Oraya atacağım. Mesela şurada mesela bizde ayıran mesela özellikler de var. Mesela dediğim gibi mesela Batılılarda ok gezleme soldan olur. Yayın sol tarafında, bize ise sağ tarafında olur. Sebebi? Sebebi öyle. Sağdan başlama gibi. Yani onlar bir de yayları 2 metredir. Bizde ise işte 25 santim, 20, 10 o aralar. Soldan gezlenir. Aynı yere takılır. Onlarda mesela 3 parmak çekişi var. Baş parmak çekişi yok. Bizi ayıran tekniklerden bir tanesi mandalama tekniği. Baş parmak çekiş. Batılılarda 3 parmak. Ok böyle. Yani bu şekilde çekiyor. Böyle. Ama dezavantajı ne var mesela? Böyle tutmanın. Mesela ok düşer. Hareketli atamaz. Hareketliyken. At üstünde atamaz. Hani yürüyerek çok bir şey, avcılıkta çok kullanamazsın. Bu olay olmadığı için, zikir olmadığı için adamlar onu öbür parmağı kullanamıyorlar. Şimdi orada göstereyim, bizim mandalama tekniği bize asmış. O çok güzel bir teknik. Sadece mesela şöyle yayı yan tutup gelen mesela o zamanki savaş tabii düşmana karşı atılır. Ama bizde ecdat tabii farklı akıl biraz farklı çalışıyor. Ne yapmış? Sağdan gezleme. Bir de 3 parmak çekişi yok. Baş parmak çekiş. Baş parmak çektiğimiz zaman şurada oku sıkılı, bak oku ben tutmuyorum ama ok düşmüyor. At üstündeyim, hareketliyim, avcılıktayım, dönüyorum. İstediğim her şey yapıyorum. Evet. Ok düşmüyor. Hani baş parmağı tutarken de o tabii, var orada, zikir olayı. Tabii, yani bu parmak da oka değdiği için düşmüyor. Mesela şöyle.
Bırakırken nasıl bırakıyorsun onu? Bıraktık çektiğimiz zaman sadece bırakacağız. İşte göstereyim bir tane evet. zaten. Hani hedefe paralel duracağız, böyle düz durmak teknikler var ama genelde paralel durulur. Vay. Süper ya. 12'den. Yani burası yakın mesafe. Uzaktan zaten atıyorsun. Uzaktan atıyor. İşte bazen yarışlar mesela 70 metreden oluyor, Vay. 40-50 metreden oralardan atıyorum artık. Türkiye'ye gidiyorsun zaten şeylere. Ya böyle bazen çağırıyorlar. dediğim gibi işte bazen biraz davet ya da imkanlarımız olduğu zaman çok da imkanlarımız olmadığı için maalesef Evet. çok da böyle yarışlara katılma imkanımız olmuyor. Bir tane daha atabilir misin sana zaten? Ya ne demek, ben zaten attıkça atasım geliyor hani böyle, ben zaten okçuluk yaptığın zaman Evet. ne kadar atarsan o Tam kadar. ortaya koyuyorsun onu. Bu dügül dediğimiz yer var. Burada hani dügül buraya kalır, ok yukarıya gitmemiz Takılıyor için orada. getirir, böyle kalır. Vay be. Süper. Valla harika. Ya dediğim gibi burada işte ilk okçular hakkında eğitim aldığımız zaman ben bir meraklandım. Ben tabii bile duya okçuluk varmış. Ben okçuluk bilmiyordum tabii. Hani ecdadımızın da bu kadar ileriye götüreceğini, yani götürdüğünü de bilmiyordum. Yani tahmin edemiyordum da. Nasıl oldu başladı bu sende böyle şey? Ya bizde Yunus Emre Enstitüsü var Kosova'da. Kemalkeş projesi var. Bütün Balkanlarda oldu. Hatta dünyaya da açıldı. Evet. Balkanlarda yayılmış. Eskiden ilk önce Bosna Hersek'te oldu. Makedonya'da oldu. Ondan sonra Kosova'da da işte okçuluk, Evet. Kemalkeş projesi. İşte bizim belediye işbirliği içerisinde oldular. İşte bir gönüllü istediler böyle okçuluk eğitimi alıp ondan sonra öğrencilere kurs verecek. Birisi varmış işte bizim o zaman müdürümüz, Gülen dedi sen bu işi yapar mısın? Gördüğüm müdürüm, yani verirsiniz. Ne demek yani görevlendirirsiniz. O zaman tabii kabul ettik. Bir haftalığına eğitim amaçlı Okçular Vakfı'na gittik İstanbul'da. Orada eğitim gördük. Ondan sonra işte sertifikayı alıp burada öğrencilere kurs vermeye başladık. Tabii biz dediğim gibi 1000'e yakın öğrencimiz var. Tabii okçuluk, tabii Toz Koparan İskender okçuluk dizisi var o zamanlarda. Evet. O dizi de var tabii, çocuklar izliyor, okçuluğu meraklanmış. Ben de işte başvuruları açtım falan. Açtık. Öğrencilere söyledik, bir baktık. 180'lerin başvuru. Başvuruları yaptık da yardımcı olduk tabii böyle başvurular için. Bir gördü Okçular Vakfı bir gördü, ya bu nedir ya? Gerçek bir 180 başvuru, böyle bir şey bize yok dedi. Hani ben ilginç geldi çünkü gerçekten 180 başvuru şu anda Türkiye'de de kolay kolay olmaz hani. Ha, doğru. Bir gördü 180 kişi. Tabii ben 180 kişiyi gruplandırdım böyle. Grup 15 tane grup yaptım o zaman. Evet. Sığdırmak için. Tabii o zaman malzeme de çok az vardı. Yeni başladığımız için. Bir baktım gelen çocuk arkadaşları da getirmiş. O 180 300'e geldi. 300'e çıktı. Hani o amaçlı. Tabii o zaman tabii işlerine çok meraklı olarak kaldı. Diğerleri yavaş yavaş tabii malzeme eksiği, yoğunluk, kalabalık olduğu için Tabii. yavaş yavaş azalmaya başladı işte, azaldı ama Şu biz an artık, sayı var ama değil mi? hani 30-40 tane şu anda devamlı gelen Sürekli sabit. var. Güzel. Bu plastik olanı mı? Evet, plastik olan. Kepaze dediğimiz yaylardan bir tanesi. Kepaze yay olarak geçiyor. Kepaze yayı. İlk antrenman, ilk gelen mesela öğrencilere önce bir lastik çekişi olur. Antrenman böyle kas hafızası oluşturmak için. Ondan sonra işte kepaze yaylara geliyor, bir plastik dediğimiz fabrikasyon. Ama bu yaylar mesela fabrikasyon değil. Dediğimiz Evet, gibi bunlar fabrikasyon, eğitim amaçlı. Evet, bunlar mesela fabrikasyon bir anda birkaç tane yapılan ama bu yayın mesela yapılış süresi en az 1 senedir. Bir senedir. Beklemesi Vay gerekiyor. Eskiden 4 yıldı. Olgunlaşma dönemi olması gerekiyor. Eskiden mesela o 800 metre giden okların mesela 20-30 senesi oluyordu. 20-30 sene olgunlaşma dönemi geçiyor. Oo. Yani dediğim gibi bu okçuluk hani öyle çok böyle hani dışarıdan gözüktüğü basit bir hani spor Değil mi? diyelim hiç değil yani. Çok derin, çok Derin konusu bu. Şu anda zaten hani o kadar derin ki o 800 metreye gidenlere artık o bilgiler hala geliştiremiyor. O bilgiler hala sayılıyor. Şu anda mesela Nasıl bir matematik, nasıl bir hala teknoloji yok ama yani Şu anda zaten rekorlar mesela 600 metrelerde. Yeni. Şu anda 650'lere geçilemiyor. Şimdi 600 metrelerde 840-6,5 metre hala Çok güzel. yok yani. bıyık hizasına kadar şöyle yapıyorduk. Evet. Yeterli mi? Yeterli mi? Evet, bırakabiliriz. İyi oldu. Bu sefer güzel oldu. Az önce bir şöyle sol tarafa Tabii, doğru bir ilk başladığımız göndermiştik. zaman dediğim Bir tane gibi daha biraz- atayım. Merhaba. Öğrencilerin şu an çıkış saati mi? Evet. Öğrencilerin çıkış saati mi?
Ha, yukarı gidiyorsunuz. Merhaba, nasılsınız? Öğretmenisiniz öğrencilerin. Güzel. Nasılsınız çocuklar? İyi misiniz? İstiklal Marşı'nı biliyorlar mı? Bilirler herhalde ya. Biliyorlar mı İstiklal Marşı? İstiklal Marşı'nı biliyorlar mı? Andımızı biliyorlar. Güzel. Olacak yavaş yavaş. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sınıfı görelim mi siz? Sınıfı görelim ama Oğlum anlamaz. Çok sevmektir. Hey büyük Atatürk, açtığın yoldan, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hadi bağırın, ne mutlu. Çok güzel. İyi misiniz? İyi, sağ olun. Siz Nasıl gidiyor eğitimler, dersler? Çok iyi. Gidip geliyor musunuz Türkiye'ye? Sık sık geliyoruz zaten. Seminerlere de katılıyoruz. Belki söylemiştir. Çok güzel. Oldukça katılıyoruz seminerlere falan. Evet, çok güzel ya. Kardeş okullarımız var Evet, Türkiye'de. evet. Ankara'yla kardeş okuluz Bilkent'te. Bilkent'te. Evet. Çok güzel. 10 gün orada kaldık. Çok güzel ya. Seminerlere katıldık falan. Kaç kişilik sınıflarınız? 24. 24. 24 kişi. Çok güzel. Çünkü yurt dışına da gidenler var. O yüzden azlandı sayın. Çok göç oluyor Eskiden mu? daha fazla vardı. 30-35. Ben inşallah fazla göç 40 olmaz. da belki söylemiştir arkadaşımız. Evet, 40 da çok vardı güzel. ama yurt dışına biraz fazla gidiyorlar. O yüzden sayı biraz azlandı. Çoğalır Geçen yine yıllara inşallah. bakarak inşallah. Evet, evet. İnşallah çoğalır. Kaç tane öğretmen var okulda? Okulda 56 tane öğretmen var. Evet, o. 56. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Vallahi. Çocuklar görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. sınıfı görelim mi? Olur. Yok, tamam, devam edelim. Yok, gerek olmaz. Tamam çocuklar, görüşürüz. Görüşürüz. Kaçıncı sınıftı bu arada? Bunlar 2. İkinci sınıf. Ne güzel. Hadi bakalım. Görüşürüz. Ha, bir sınıfa girsek siz de Sınıfımız TİKA tarafından çok yeni işte bana yapıldı. Hani imkanlar, Projeksiyon hani var. Kosova'nın yani herhangi bir okulda olmayan imkanlar var. Böyle Değil mi? imkanlar hani Kosova'da her okulda yoktu. İnşaatın öğrenciler not aramışlar. Olur. Olur, tamam. Olur. Tamam. Şöyle Tamam. Atatürk'ün resimlerini falan yapmışlar karşıda bakın. Evet. Türk bayrağıyla. Yeni şarkı mı öğrenmişler? Herhalde bu ikinci sınıf olduğu için şimdi yeni. Öğretmen hocamız hani geçen seneydi, birinci olduğunda bayağı bir zorluk yaşamıştı. 3. Bravo. Süper. Teşekkürler. Rica ederiz. Çok sağ olun. Hadi görüşmek üzere. Sağ olun. Hadi görüşmek üzere. Burada da böyle 29 Ekim'e uygun bir şekilde resimler yapmışlar böyle. Sonsuza dek Cumhuriyet. Kosova'da biz kasaba, Mamuşa kasabası. Yani ne kadar Türkler derseniz işte görüyorsunuz bu kadar Türkler. Böyle gerçek Türkler. Bizim kurstan Ahmet. Okçu musun? Evet. Okçuluk nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Türkiye ile nasıl? Türkiye'yi takip ediyor musun yakından? Takip ediyorum. Tabii. Evet. Çok güzel. Arkadaş kim? Firdevs.
Nasıl gidiyor Firdevs? İyi gidiyor. Valla. Evet. Okçuluk nasıl? İyi. Türkiye'yi nasıl takip ediyor musun sen de yakından? Evet, takip ediyorum. Sık sık diyorsun haberlerden Evet. oradan buradan. Gidiyor musunuz Türkiye'ye? Var mı öyle bir planınız? Yani bakalım. Yakında gideceğiz. Yakında. Hadi bakalım inşallah. Hadi başarılar Kulüp size. olarak Dersleriniz inşallah. güzel bu arada. Evet. Kulüp olarak hocayla beraber. Kısmet inşallah bu sene bir Türkiye gezisi olacak. Bakalım. Aa, öyle mi? Yöneticimiz sağ olsun. Bir İstanbul falan güzel bir boğaz Okçular gezisi. bakımından böyle bir eğitim, gezi, karışık bir şey olursa Güzel. güzel olur. Tamamdır. Başarılar size. İyi dersler. Şimdi burası Genç Osman Köfteci. Genç Osman Köftecisi. Evet. Bir köfte yiyelim dedik. Bu bizim bildiğimiz standart köfteler değil mi? Buranın Mamuşa'nın buraya özel yemeği var mı böyle kendine buraya az? Yok hani burası dediğim gibi köfte bir de Kosova geniş mutfağı. bir köfte. Evet. Hani Pleskaviska köfte var. Pleskaviska o. Biliyorum Pleskaviska bir de köfte. Evet. Selamünaleyküm. Nasılsın kardeş? İyisin? Böyle resimler böyle Türkiye'den. Burada TRT1 açık. Kanallar. Türkiye. Buradan başka kanallar izlenmiyor. Değil mi? Türkiye üzerinden dışında başka kanallar izlenmiyor. Kosova kanalları falan çok izlenmiyor. Çok nadir. Nadir yerlerde izleniyor. Bir haber, bir şey görmek için. Aynı nadir bir yerde Evet. yoktur. Ya, Anadolu'dan bir köy görmek isterlerse. Anadolu köyü insanı görmek bilmek- isteyenler buyursun gelsin Gelsinler. burada Mamuşa'ya. Belediyeye zaten gelsinler orada sizi veya herhangi bir görevliye bir şekilde ulaşırlar. En Yani, azından hani Türkiye'den gelen mesela Mamuşa'ya gelsin yeter çünkü her yerde bir yere kime selam bir verse benim şu an spontane yaşadığım bir olay. İşte yani kime selam sizinle verse karşılaştım. o hani saygısever böyle alır hani ne isterse Evet. böyle yardımcı olur. Hemen zaten hızlı bir şekilde temas kuruluyor. Sıcak bir iletişim. Böyle güzel bir şey. Diğer mesela gördüğüm bazı YouTuber'lar da geliyor ama işte Evet. bana bazı ilginç geliyor yani. İstanbul'dan ben Mamuşa'ya nereden duydum böyle hani Amacımız burada işte Türkiye'deki Türk milletine daha doğrusu genel sadece Türkiye'deki değil de Türk milleti diyorum. Azerbaycan'da da Türk milleti var veya da Makedonya'da da var. Görsünler, burayı bilsinler en azından. Burada da bir kapı var yani. Ortak kültüre sahibiz. Türk milletinin burada da bir kapısı var. Nasıl ki Türkiye, Anadolu bütün Türk milletinin ortak kapısıysa burada da bir kapımız var bizim. Çok güzel bir şey bizim için. Öğrencileri gördük, gurur duydum yani. Türkçe ders görüyorlar. 2. sınıf daha düşünün yani bu. bizim için hani Nazlı'yım böyle Türkiye'yi tanıtmak Nazlı'yım. Hani benim için mesela Türkiye hani kendi vatanım için hani savaşırım. Hani vücut fiziğim için ama Evet. yani Türkiye için ruhumla mücadele ediyorum savaşırım. Evet. Neden? Hani çünkü yani Kosova'ya bir şey olursa hani Kosova olur. Ama Türkiye'ye bir şey olursa Allah korusun bütün Müslüman alemi, bütün dünyaya olur. Evet. Şu anda baktığınız zaman hani bütün dünyanın insanlığı savunan, düşünen Türkiye var. Diğer devletler mesela çıkardı, yok işte nasıl diyeyim böyle savaş olsa bir insanı çok düşünen, yani bana gelmiyor, düşündükleri bana inandırıcı gelmiyor. Diyoruz ki buraya çıkın gelin abi. Türkiye'den gelin. Ülkenizin büyüklüğünü, gücünü unutmayın. Türkiye her yerde bütün Türk milletine elinden geldiğince destek vermeye çalışıyor. Bunu ben birçok ülkede gördüm. Az önce demiştim ya, bunu ben Bangladeş'te bile gördüysem oradaki mazlumlara bile elini uzatmış. Korkmayın, bu güce güvenin yani. Türkiye'nin gücüne güvenin. Sağa sola kaçayım. Türkiye'de işte ekonomik zorluklar var. Ya bunun patatesle soğanla bir şey ilgisi yok. Ülkenize sahip çıkın diyorum. İşte bu Türkiye'nin gücü Türkiye'de çok da sanki hissedilmiyor. Yani biz burada daha iyi görüyoruz yani kendimiz. Ya konforun içerisinde oldu mu insanlar konfor alanının çok farkına varmıyor. Yani neye benziyor biliyor musunuz? Çok güzel bir araban var. Sürüyorsun bir süre sonra o araba diyorsun ya ben bir üst arabaya geçeyim. O aslında yaşadığın konfor senin Evet. birçok insanın hayali. Adam misal bir X bir marka ismini vermeyeceğim bir araba kullanıyor diyor ki ya son model lüks bir arabaya geçeyim o arabayı bir değiştirsem ona özeniyor. Tamam güzel de senin o konforun da birçok insanın hayali olabilir orada şu an. Evet. Onun da farkına varmıyor insanlar. Bir örnek sadece bu. Gerçekten Türkiye'de insanlar farkında değil. Birçok konuda konforlu yaşıyorlar. Zorluklar var mı? Var tabii. Ekonomik zorluklar vesaire. Ama dediğiniz gibi sizin Avrupa'ya gidip bir insan ekonomik olarak çok büyük para kazanacak mı? Doğru. Ama ne kadar sömürülecek? Onu da hesaplaması lazım. Sabah 5'te gidip ona göre çalışması lazım ki Amerika hayali kuruyorlar. Amerika'da gidip orada hayatını kaybeden ve psikolojisi bozulup ölen bir sürü insan var. Bunların içerisinde Türkler de var. Amerika'ya bir hayaliyle gidiyorlar. Amerika'da yaşamaya çalışıyorlar. Tutunamayıp sokağa düşüp psikolojisi bozulan insanlar var. Bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani öyle bir
gidip kimse size kollarını açıp hoş geldin biz seni bekliyorduk demiyor. Öyle bir dünya yok yani. Öyle bir dünya yok. Mücadele etmen gerekiyor. gerekiyor. Türkiye'de de mücadele edebilirsin. Yine git, yine gör, yine git bir yerlerde çalış, paranı kazan. Ama bunu giderken kapıları çarpıp gitmemek gerekiyor. Onu anlayan anlıyor zaten. İzleyenler anlayacak. Kapıları çarpıp gitmemek lazım. Anlamıyor. Ne dersen zaten anlamıyor. Kapıları çarpıp gitmek dediğim yani adam gideceğim diyor. Amerika'ya yerleşeceğim. Burada ne kadar Türkiye'de ne kadar banka var? Bankalardan kredi çekip hani borçlanıp basıp gidiyor. Sonra para bitiyor. Tekrardan Türkiye'ye dönmek zorunda bir giriyor Türkiye'ye kaosun içine. Temiz gitmiş, gelmiş banka borçları bir taraftan ailesi zor duruma düşmüş. İşte alacaklılar da bilmem ne. Yani onun gibi bir sürü şeyler yaşanıyor. O yüzden kapıları çarpıp gitmemek lazım diyorum ben. Bir yere gidip gezin görün ama kapıyı çarpıp gitmeyin. Doğru mu abi? Evet. Leskaviska, köfte, kebap, açık ayranımız. Hocamla beraber yemeğimizi yiyelim. Sonra yine köyün merkezine doğru geçeriz. Şimdi bu karşı taraflar Mamuşa dedik. Şuraların neresi? Orada işte Mamuşa topraklarına yakın. Komşu köylerin. Komşu köyler. Komşu köyler ama hemen oradan sonrası bütün hep Mamuşa. Yolda gelirken bir tane şey vardı. Haç olan bir köy vardı. Hristiyan köyü müydü orası? Onlar Katolik Sırp köyü müydü orası? Evet, eskiden Sırp köyüydü. Sırp köyüymüş. Evet. Tamam. Mamuşa şuralar şu an. Yukarıya Cami tepeye görüyoruz. Caminin tam karşısı görüyoruz şuralar hemen. Mamuşa'nın üst taraflarına çıktık şu an. Yukarıları bir gösterelim dedik. Çok iyi ya burası böyle mis gibi. Temiz hava. Vallahi Kosova'nın tam böyle tepeden görünen hali. Mamuşa'nın daha doğrusu. Vallahi güzel hocam burası Gülden hocam. Gelen arkadaşlar arabayla gelecekler muhtemelen gelenler. Dolmuşlar da geliniyor değil mi Prizren'den buraya? Otobüs var. Her saat başı otobüs var. Otobüsle de gelebilir. Aracıyla gelen adam da buraya böyle geçebilir. Evet. Belediyeden sizi bulsunlar değil mi? Belediyedesiniz siz. Gülhan Hoca'yı bulsunlar. Yani başka bir fırsat olur ya da daha önceden burada bir şekilde iletişime geçerseler en azından burada bir gezdirmiş olursunuz böyle zaman olursa şayet. Evet. Gelen bazı misafirleri. Güzel, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne demek. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir gezi oldu Gülhan hocamla. Burada öğretmenimizle, öğrencilerimizle, Mamuşa'nın insanıyla yemeğimizi yedik. Çok güzel ağırlandık. Burası bildiğiniz bir Türkiye. Türkiye videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi, severek izlediğiniz videolarımızı da sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere diyoruz. Herkese selamlar diyorum. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.